Ay eskanım, eskanım, la 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 la. Çık eyvanda gez kanım. Sen beni çekiyorsun değil. Sen istiyor beni çekmek. Verecek $100. Verecek $100. Al şunu bakayım. Cam bam cam bam bam bam. Ay çok kaynatasım var. Nasıl yapsak? Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? 124 de patlıyor. 131 de patlıyor. Lamborghini de patlıyor oğlum. 4 tane araba patlattın lan. Bu Golf'tür falandır filandır. Bir şey patlattın ama patlatmayla bu iş olmuyor. Ya olmuyor. Bir kere senin adamlık sıfatın yok. Yok yani. Yok öyle bir şey yok. Şey anlatayım mı? Kalkmadığı bir zaman vardı ya, onu anlatayım mı? Kalkmadığını anlatayım mı? İsmail Çam deyince akla çok şey geliyor. Yani arkadaşım, dostum. Çam'dan nereden baksan yani 15 sene üstü. Net 15 senemiz var. Deli dolu bir insan geliyor her zamandan beri. 2003. Ama onun eskisinden de bilirdim de 2003'te tamamen şeydik. Yani işini yapmaya başladı. Arabalarını yapmaya başladı. Yaklaşık bir 20 seneye yakındır herhalde. Ya ilk başta tanışıklığımız biraz değişik oldu. İsmail o dönem drag yarışlara uğraşırken ben de rally cross ve tırmanma kovalıyordum Türkiye şampiyonasında. 2003 yılında ben Türkiye rally cross şampiyonu oldum. Onu bıraktıktan sonra işimiz biraz daha böyle modifiyeli arabalar falan yapmaya başlayınca İsmail'le yollarımız illaki kesişti. O taksicilik yapıyordu. O dönemlerde işte. Sonra müteahhit falan yapıyordu. Ya mutlaka önceden de görmüşümdür çünkü ben de taksicilik yapıyordum. Benim taksim de vardı. O dönemde bizim çalıştığımız durağın bir altında çalışıyor. Çok yakındık yani. Burayla dönerci gibi. Görmüşüzdür de ama samimiyet 2001-2002 yılı. Ortaya bence muhteşem projeler çıkardık diye düşünüyorum. Yani tanışıklığımız o şekilde oldu. Yalnız İsmail'in burnu çok havadaydı o dönemler. İnanılmaz derecede. Yani burnundan kesinlikle ve kesinlikle kıl aldırmıyordu. Çok değişik bir yapısı vardır. Seven tam sever, sevmeyen tam sevmez. Yani o kadar diyebilirim net olarak. Benim açımdan iyi bir insan ama dışarıdan görünüş farklı oluyor. Herkes benim hakkımda da farklı düşünebiliyor. Benim için iyi bir insan. Bu zamana kadar hani dostum zaten. Kötü anımız da var, iyi anımız da var ama. Ben bu Supra'nın doğuşunu anlatayım sana. Hatta onun daha başına döneyim. İlk önce beni nasıl bir üzdüler. Sonra ben milleti nasıl bir üzdüm. Sonra tekrar ben nasıl bir üzüldüm diye. Sana ufak bir özet geçeyim. Bir tane Bravo hazırladım. 5 silindir HGT. Araba standart, düzgün bir araba. Ama Ankara'da bazı arkadaşlarımız, ismi önemli değil, gizli nos basıyorlarmış araçlarına. Normal şartlarda bir E30 325'in Bravo'yu geçme şansı, turbolu bir arabayı geçme şansı yani %30, %25 civarında. Ama iş gizli nosa gelince bu oran %70'e, %90'a çıkıyor. Beni bir geçtiler hacı akşamları. Gece yarışa çıkıyoruz. İvedik'te oluyor bu olay, Enka'da oluyor. 1.4 turbo Honda'lar geçiyor beni. 325 atmosferik makine geçiyor beni. İş böyle olunca dedim ki yani bu işte bir yanlışlık var. Yani benim bilmediğim ne biliyor olabilirler diye düşünürken artık yani gecenin bir vakti İstanbul'u aradım saat 2'de mi 3'te Onnos'tayı. Dedim usta beni herkes geçiyor. Yani burada bir işte yanlış var. Biz araba yaptık ama biz geçirmek için araba yapmadık ya. Ya Turancığım dedi sabahleyin konuşalım falan. Neyse sabahleyin oldu. Dedi yeni bir işletim sistemine geçeceğiz. Bu beyinden alabileceğimiz bu kadar. Peki ustacığım dedik. Neyse siparişleri verdik. Makineyi doldurduk. Çok güzel bir makine çıktı ortaya. Ayarları falan bittikten sonra Ankara'ya döndük. Ankara'da müthiş bir rüzgar esti. Yani o dönem Bravo HGT'yi şöyle söyleyeyim geçebilecek makina yani taş çatlasa belki 1'dir veya 2'dir. Başka kimse o konuda hiç geçemedi. Ondan sonra İsmail kardeşimle de 3500 motorlu, turbolu ve noslu bir makinesi var. Bravo ile kalkıyoruz sağ olsun geçemiyor. Kalkıyoruz sağ olsun geçemiyor. İşte en son onunla göndermişti makineyi. Ama gelirken makineyi kırdı. Ama gene geçemedi. Bana nasıl geldi? Bir E30'u vardı. 3.5 motoru. Ondan gelmişti. Horoz kırdıydı araba. Bunlar da yarış mı yapacaktı? Bir şey yapacaktı. Ben de dükkandaydım. Tesadüf üzere onlara uğradıydım. Dedi gel ne duruyorsun dedi. Bak dedi şuna dedi. Öyle
Başladık işte. Dükkana getirdi arabayı. Arabayı topladık. Tam çalıştıracağız. Dedi bu dursun. Sök geri. La bir çalıştırak dedim. Yok dedi. Geri sök dedi. Çalıştırtmadı bana arabayı. Söktük, ondan sonra M5 yaptık arabayı. Öyle ondan sonra devam ettik. Daha sonra geçemeyince ne yapabiliriz arayış içine girdik. Buna ben de dahil. Supra motoru getirdik 2 CZ'yi. O dönem Cenk vardı. Cenk sağ olsun bize bu makineyi buldu. Türkiye'ye gönderdi ve M Supra o şekilde doğdu. Benim anlayışım, benim düşüncem o yönde. O kadar çok büyük ses getirdi ki şöyle söyleyeyim. Yani dünya literatüründe motorlarla yarışan BMW BMW kasalı bir Supra makinesi. Yani ben videoları seyrediyorum genelde. Yurt dışı ile çok haşır neşir olduğum için çok nadir swaplardan bir tanesi ve buna İsmail'in imza atması ve bu projede benim de destek vermem gerçekten mükemmel bir sonuçlar ortaya çıktı ve ondan sonra inanılmaz bir beğeni, inanılmaz bir sansasyon, inanılmaz bir motorcularla yarış, herkesle yarış. Yani Türkiye'nin her yerinden yarışmak için insanlar geldi ya. M Supra gerçekten çok değişik bir arabaydı. Yolu çok iyi tutan ama bazen ne yapacağını kestiremeyeceğimiz tarzda bir arabaydı. 350 ile giderken ön tarafının böyle havalandığını gördüm. Böyle yani dalgalandığını gördüm ya. O his insanı gerçekten korkutuyordu. Ama bileği kuvvetli kardeşim. Bunun da üstesinden geldi. Her zamanki gibi. Allah inşallah emeklerini hiçbir zaman zayi etmesin diye düşünüyorum. Yo, dostluğu çok iyidir. İlk ne gelir? Dostluğu dört dörtlüktür. Güvenilirdir. Kolay kolay hiç kimsenin arkasından, kolay demeyeyim, hiç kimsenin arkasından kolay uçmaz yani. Öyle bir karakteri vardır. Düzgündür yani daha doğrusu. Borcuna sadıktır. Ama yarışırken rakibi olma. Her türlü çamuru yapar. Biz çünkü yıllarca rakip olduğumuz için. Birlikte beraber yarışlara gittik sadece. Ya işte normal hani anlatılacak şeyler değil aslında. Var çok anı da anlatılacak değil. O her şeyi anlatıyor abi. Anlatılacak çok şey yok ya abi. Çok şey var da burada anlatılacak yok dedim abi. Hep sonu bir atraksiyonla bittiği için. Nos. Harbi çok iyi kullanır. Allah var. Arabayı da iyi kullanır. Nos'u da iyi kullanır. Günde abartmayın belki 8-10 tane tüp bitirdiği olmuştur yani. Sırf şey için hani en verimli şeklini yakalayabilmek için. Genelde ıslak kullanır. Biz hiç kuru kullanmadık. Hep ıslak. Direkt aklıma dost geliyor. Yani bunun ötesi yok. Kesinlikle bir dost aklıma geliyor. Otomobil boyutu bizim için hep ikinci planda olduğu için direkt olarak aklıma dost geliyor. Ne zaman basın sıkışsa, ne zaman yanlış bir şey olsa hemen İsmail orada. Ne zaman kötü bir şey oldu hemen İsmail orada. Yani dost, gerçek anlamda dost. Nasıl rakiptik biliyor musun? Aynı dükkanda aynı ustayla araba yapıyorduk. Gördün mü rakipliği? Ben E30'a 3.5 koyduydum o zamanlar. Eski 735 BMW'ler vardı. Onlara motorunu koyuyorduk. Kulaklar çınlasın. Metin Usta var Dedeoğlu BMW. Sene yine işte 2002, 2003 o yıllar. O zaman bile düşün. Ben Nos'ları yasaktı çünkü biz Tomsfet'te yarışıyorduk. Yani böyle şey değildi. Mahalli, Konya gibi şu anki Antalya gibi değildi. Tomsfet'te yarışıyorduk. Arabalar sürekli aranırdı. Teknik açıdan aranırdı. Uygun mu değil mi? Mesela bir beslemem var, 2 beslemem var. Onu şimdi unuttum tabii de yani 2000 ile 2005 arası tek besleme çarpanları vardı gibi. Düşün ben araba yapıyorum. Atmosferik 3 motorlu E30. İsmail E21 aldı bir tane. E21'e bildiğin standart E30 325 motoru koydu ve belki yarışlara kadar 20-30 kere abartmayayım denemişizdir. Beni yakalayabilecek mi? Yani en son yan yana gelene kadar denedik. Ondan sonra tamam dedik. Araba oldu. Ve biz rakibiz bak düşün. Yani ikimiz de şampiyonada koşturuyoruz ve rakibiz yani. Öyle bir... O yüzden bizim şeyimiz yoktur. Ayrımız gayrımız hani birbirimize hinliğimiz olmaz yani. İlk daha doğrusu tanışmıyoruz arkadaş. O zaman Nos'u var. Şahin. 1.8 TL Şahin. Tabii Nos var ama Nos varıyor bir şey yok diyor ama ben biliyorum arabası nasıl olduğunu. Aç kabı dedi. Ben de yok. Kabudunu aç dedim açmadı. O zaman gizli basıyorum abi de. Açmadı ben de yarışmıyorum kardeş o zaman dedim. Kabudu kapattım. Yani yarışlara zaten hep beraber gittik. Bizim kendi yarışlarımız, onun yarışları. Zaten öyle bir dostluk oluştu ki aramızda. Yani bunu ne kelimeler anlatır ne biz anlatabiliriz. Yani o benim bakışımdan ne hissettiğimi, ben onun ağzının açısından ne söyleyeceğini dahi çok iyi algılayacak konuma kadar geldik birbirimizden ya. Yani bizim değişik bir ilişkimiz var diye düşünüyorum ben. Mesela bir tane daha anlatayım istiyorsan. İsmail ile ilgili. Şimdi ben yıllardır hep E30'a 3.5 koyuyorum. Koyuyorum derken yani hakkını yemeyelim. Metin Usta var şimdi. Dedeoğlu ondan beraber. Onun dükkanında yapıyoruz. O zamanlar dükkanımız yok. Ben memur olduğum için. İsmail sonradan başladı 3.5 koymaya. Bizim Ostim'de satılmış usta var bizim. Hala yarışır o. Citroen'le yarışıyor. Yanlış hatırlamıyorsam da. Sakso mu? Citroen mi?
Beyaz biliyorsun işte. He. Ondan yarışıyor, kulaklar çınlasın. Ondan bunlar 3,5 motor koymuş. Benim motorun aynısını. Ama şöyle bir fark var. Benim motorda eksantrik falan da var. Doktor Şirik eksantrik var. Biz dedeyle 16 valve 2,5 190 Mercedes sonu vardır. 96 milim çap. Ondan koyduk. Bildiğin araba dehşet. Bunlar koymuş bir gün. Beni arıyorlar. Abi ne yapıyorsun? Oğlum dükkandayım o zamanlar da. Keçiören'de yine bilgisayar tamiri dükkanım var. Ekstradan yapıyorum. Yoksa bu kadar işmiş para nereden gelecek? Memuriyet olacak iş değil. Bilgisayar tamirciliğim de var yani oradan. Dedim oğlum ben dükkandayım. Gel bir deneyelim ille deneyelim. İyi. Düşünebiliyor musun? Keçiören nere? İvedik nere? Çıktım gecenin 10'u 11'e gittim. Denedik. Ben bunları yalan ediyorum tabii yani. 0400 kalkıyoruz. O 88'in olduğu yerde şu anki. Yalan ediyorum ben bunları. İmkanı yok. 4-5 boy, 3 hafta sonra ayırıp gidiyorum çünkü eksantrik 4000'den sonra devreye giriyor. Yani o zaman etkiyi gösteriyor sibopları. Aradan 3-4 gün geçti. Beni bunlar gene aradı. Abi ne oldu? Abi bir gel. Ha oğlum bir gidin. Sindir kapağından yarım milim sildirdik, 1 milim sildirdik. Bak şimdi. Tabii şu anki kadar süper bilgimiz yok. Şeytanlar tabii kafamda yarattı. Lan dedim bunlar acaba olur mu diyorum. Lan diyorum düşünüyorum. Piston diyorum siboba çakar. Yani mantık yok. Geliyorum dedim. Bir gittim. Denedik. Bir kalktık. Ben gene bunları bir yalan ettim böyle. Döndük. Abi dedi ayağım dedi debriyajdan kaydı. Tamam İsmail zaten geldik. Deneriz bir daha. Yalan. Karaktersiz var ya ayak yapıyormuş. Döndük. Durduk şimdi. Bende hareket bu. İsmail sen yürü ben geliyorum. Harekete bakar mısın? Bendeki delikanlığa bak. Sen git ben geliyorum diyorum. Yok abi beraber kalkalım. İyi. Bir kalktık. Kurnaz ya. 1, 2, 3. Ben öndeyim. Bir vın diye bir ses geldi. İsmail yok. Geçti gitti İsmail. La diyorum ayağıma bakıyorum. Vitesten mi attı diyorum. Gaz veriyorum. Debriyaj mı sıyırdı? Yok adam kayboldu. Döndük. Abi ne oldu dedi. Dedim İsmail anlamadım. Debriyaj mı sıyırdı? Ama nasıl gülüyorlar var ya. Satım Yusuf'la yerleri yakılıyorlar. Bir daha denedik. Yok imkanı yok. 3'ten sonra adam yok. Onunla mahsus 3'ten sonra yapıyoruz. Orada tutunayım diye. İmkansız. Ne yaptım? İyi dinle. Benim araba özür dilerim hayvan gibi gidiyor. Kanıma girdiler ya bak şimdi. Bunu duysun gülmekten ölür. Gittim dedenin yanına ertesi gün. Dede dedim bu kapağı sök sinir kapağın. Ne olacak dedi gardiyan. Yarım milim sil dedim. Olmaz da kalbimi kırarsın. Bir sileyim de gör dedi. Ne olacağını dedi. Sil dedi yarım milim. Kapağı piç ettik. Kapak çöp. Sindir kapağı çöp. Sonra gitti kendinden bir kapak daha aldık. Türkiye'de ilk biz taktık işte Supra motor. Abi araba vardı. Biz Supra motorunu taktık. Biz çalıştırdık arabayı. Hani ne olduğunu bilmiyoruz etmiyoruz. Çalıştırdık. Araba patlatıyor o falan fişman. Bir tane araba var Supra orijinal. Satılık kaç para? Kaç dedi ya yalan söylemeyeyim. 12 milyar mıydı o zamanın parası? 20 milyar parası. Şimdi M-Supra yürüdükçe gidiyorum arabaya söylüyorum. Abi araba kaç para? Araba fiyat artıyor. Fiyat art. En son dediler ki satmıyoruz. Yani öyle bir şey olduydu yani Türkiye'de. Değer kazandıydı yani. Tabii canım çok değer kazandıydı ya. Neler yapmadık ki ya. Şöyle bir anımız var. Onlar her yerde anlatır. Günlerden bir gün yine yarışlara gideceğiz. Ama unuttum yani ya Hipodrom'du burası ama tabii Tomsfet'ti gene. Opet'in düzenlediği ulusal. Ben görevim icabı o zaman Adalet Bakanlığı'nda çalışıyordum. Hem gardiyanlık oradan geliyor yani. Çalıştığımız tanıdığımız bir şeyci var. Medikal firması var. İşte hani mahkumlara ilaç bile çalınıyor ya. Onlar da böyle, tabii hastanelere tüp dolduruyorlar. Onlarla irtibatım da çok sağlam. 2 tane küçük tüp buldurdum onlara. Bak bu kadar şu abartmıyorum bu kadar. Kola var ya 2,5'luk onun kadar 2 tane ince. Dedim bunlara hemen bir azot protoksit yani milletin bildiği NOx gazı. Doldurun. E30'un arka koltuğunun oturma yerinin içinde süngerini kestim aldım. Yer yaptım tamam mı? Hatları çektim. Tabi bunu kimseye söylemiyorum. İsmail biliyor da bilmemezliğe geliyor. Ama ona da söylemiyorum. Rakibiz ya. Ben gizliden basacağım yasak çünkü. Hem 3500 litre yani 3,5 litre motorun var. Bir de artı NOx basıyorsun hem dünya yok. Turbo yok. O zamanlar atmosferiyiz ama bu aleniyi basıyor. Tabi bu NOx'u dolduran firmayla da samimi. Benim tüpü dolduracağım şeyde medikalci de aynı yere dolduruyormuş. Şansa bak. Bu gidiyor. Çok iyi arası. Günde 8-10 tüp doldurtursam benim de aram iyi olur. Bu gidiyor diyor ki böyle 2 tane küçük tüp geldi mi? Diyorlar ki abi geldi. Nerede? Bunlar. Bunlara demiş artık unuttum da oksijen mi doldurun demiş. Hidrojen mi doldurun. Bunlara karma yapın demiş. Ama demiş şöyle la abi olur mu adamı şu siz yapın. Bunlar demiş narkoz gazı değil. Bunlar demiş hastaneye gitmeyecek. Bu bizim arkadaşın tüpleri ben biliyorum. Bunu böyle anlattı. Sonrasında, yarışın sonrasında ama aslında yaptırmamış. Ben bastım ama mal yürümedi. Mal yürümedi ama doğru düzgün. Ya çok hava basmışlar. Ondan geldi bu böyle anlattı. Ondan sonra dedi ki seni havaya uçuracağım. Lan oğlum deme. Ben daha inkar ediyorum tamam mı? Benim değil o tüpler falan diye. O zaman diyor kimse diyor düşünsün diyor. Yani böyle bir anımız var. M-Supra'da keçe patlatıldı sürekli.
Keçeyi değiştirirdik. Altına çocukların bezleri yok mu? Ondan bağlardık. Ulusal yarıştığımız için. Çünkü yere yağ damladığı zaman karşı taraf şikayet ettiğinde seni şey yapabiliyor. Diskalifiye edebiliyor. Bir gün yarışta arkasına taş koyduğumuzu biliriz. Görseler direkt ederler. Tabii patinaj çekiyor. İşte o Vega vardı taksi. Onunla yarışıyordu. Bir tane attık, bu geldi dedi ki 15 dakika mola aldım dedi. Şurada bir taş var dedi, kaya dedi, onu al gel dedi. Lan nasıl götürüyorum, orada hakem bakıyor falan. Millet koridor oluyordu yani görmesin diye. Onu atıyorduk içine. Yani iyi bir şey değil aslında. O anki şey işte yarış, kafa kafaya giden bir yarış. İlla biri biz geçilmek ister miyiz? Değil. Hemen atıyoruz. Taşı attık. Yağı değiştirecek zamanımız yok. Pedi koyduk şeyine. Sana şey anlatayım. Nosbas'ın nasıl öğrendiğimi anlatayım. Bir gün Ulucanlar cezaevinde görevliyim. Bu çıktı geldi. Önce aradı, pardon. Abi neredesin dedim, cezaevindeyim. Gel. Çıktı geldi. Yine E30 da geldi tabii. 323'te PT'li. Bir işi varmış adliyede. Halledememiş. İşte bizim de tabii çevremiz geniş. Severler. Telefon ettim birkaç yere. İşi çözüldü. Dedim rahatladın mı? Abi rahatladım dedi. Tamam iyi dedim. Abi de sana bir şey diyeyim mi dedi. Ne var dedim. Sana bir şey itiraf edeceğim dedi. Tabii ben bilmiyorum o ana kadar. Yani aklıma gelmiyor. Araba yürüyor ya. Ondan sonra bir gel dedi. Çıktık dışarı, bizim Ulucan'dan otoparkı var önünde. Bagajı bir açtı. Nos tüpü falan değil ha. Bildiğin kaynakçıların tüpleri var ya. İnce böyle yanlamana yatıp. Ulan bu ne dedim. Abi Nos, Allah dedim belanı vermesin ya. Abi dedi var ya, senin araban öyle böyle gitmiyor dedi bana. Bak o zaman işte gerçekleriydi. Senin arabayı dedi bizim geçebilme şansımız yoktu dedi ya. Mahsus dedim sana dedi, yok 1 milim sildim, yarım milim sildim diye. Nos'tan geçtim abi, yoksa nereye geçeyim ben dedim. İlla ki her insanın iyi olduğu kadar kötü yanı da vardır da belki ben onları görmüyorumdur ya. Yani şu var desem yanlış olur ama alemi sever, kaynatmayı çok sever. Bazen çok fazla tiye alabilir insanları. Bunun haricinde ben bir kötülüğünü görmedim. Yani bence de kötü yanı fazla yok. Tabii işte bizi burada Ankara'da Subaru camiası, M-Supra'yı, o kötü anımız işte. Biz biliyorduk zaten geçeceklerini de. Dedik biz şansımızı deneyek. İşte orada bütün Subaru'cular bize karşıya geçip böyle gülüşmeler falan. Ondan sonra bu şartere attı. 4 çeker araba yapacağız dedi. İyi dedim. Kötü anımız da oydu yani. Yoksa araba çok iyi bir şekilde gidiyordu her yarışa. Kendi evimizde M-Supra'yla bir oluyorduk. Yenildiydik. Bir de hava filtresi olayımız vardı, o kötü anısı. O da bunun bir dayısı var. Filtreyi yeşildi. Boyacıya gidiyorlar, sprey boya alıyorlar. Yeşili siyaha boyayacaklar. Tabii onun içinde tiner var, var. O da sünger. Onlar sıkınca gözenekleri kapatmış. Biz de zannediyoruz ki araba bir sıkıntı oldu, patinaj çekiyor bilmem ne. Meğersem araba hava alamıyormuş. Öyle bir yenilgimiz vardı. Başka bir şey daha söyleyeyim. İsmail bunu taşıyan tek insan. Gurur yapmadan. Yani İsmail'de hiçbir zaman gurur görmedim. Çünkü insanlarla konuşmasını, nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilen bir kişi. Ondan sonra bir gün toplantı var. Red Bull mu organize etmiş bir şey? Gittik. Bu tabii İsmail Çam çıktı. Orada pat, küt, çat, sıfır çizme falan. Red Bull'cular geldi. İşte kızlar falan var. İşte tam dedi reklam yapak dedi. Lan ne yapacağız? Bir baktım arabanın suyunu boşalttı, içine Red Bull döküyor. Çalıştırdı arabayı, gazladı o derecede. Ondan sonra geldi 2 gün sonra mı 3 gün sonra mı arabanın Red Bull'unu öyle boşalttık içinden. Tabii canım, içinde Red Bull'la gazladı yani. Su yok, antifriz yok, direkt Red Bull'u döktü. Öyle bir deliydi ya o. İsmail hiç kötü anımız olmadı ya. Samimi olduğumuz kimseyle olmaz yani. Bir de o dönemin insanlarıyla şimdiki dönem insanlar çok farklı, emin ol yani. Biz buralarda yarışmıyorduk. Bizim yarış tabii Enka meşhur zaten. O her pazar öyle bir paraydı ki her pazar 100 liralık düşün. E30'a benzin koyardık. Sana yemin ediyorum bitmezdi. 100 liralık benzin. Yarım depo falan yapıyordu. Yalan söylemeyin. Arabalar hep dolu. Çevre yolu o zamanlar yapılı. 20-25 tane araba. Hep E30 genelde. Bir çıkardık. Enka'ya giderdik. Enka'dan çıkardık. Orada bayağı bir yarışırdık. Karataş vardır. Tarafında, Hüseyin Gazi tarafında. Çevre yolunda. Köprüdür orası. Sonra viyadük. Onun üstüne çok kalkardık. Sıfırdan 400 yapardık. Niye? Oranın köprü olduğu için asfaltı çok güzel, tırtırlıydı böyle. Müthiş tutunuyordu. Çok diferansiyel kırmışlığımız var, aks kırmışlığımız. Bizim maceralar böyleydi ya. Anıl diye bir arkadaşımız var. Anıl Öztrak. Çok geçti bizi. Benim arabam iyi gidiyor. Ben arkasına spor çantasını koymuş. 1 yıl boyunca
spor çantasının içinden nos tüpüyle bizi geçermiş. İtiraf etti, yoksa bilemiyordu. Yani böyle anımız çok. Tabii ya, o zaman yani seviyorduk o arabayı. İşte hep yarış şeyi geliyordu, denk geliyordu. Yetişecek, sök, tak. Eve gitmezdik ya. Gece 1, 2, bir gün buradaydık herhalde. Lan normal işimiz de var. Dükkan dolu. Bu araba çalışıyor, buna telefon açtım. Dedim gel bu arabayı götür. Bu araba buradan boştan yere duruyor dedim. Dedi sen dedi götür dedi, inşaata bırak, oradan şeye geçersin dedi. Benim ev yakında. Ben de iyi dedim. Bindim arabaya, böyle tulumluyuz. Buradan çıktım. Şaşmaz Köprüsü'nün orada. Gece polis bir durdurdu beni. Dedi nereye? Bu araba ne? Dedim abi dükkan dolu. Dışarıda bırakmak istemiyorum, hırsızlık olur falan fişman. Yok dedi, bunda egzoz var. Abi dedim orijinal falan böyle. Bağlayacaklar. O zaman benim ehliyet de yok. Dedi ki alttan git, üstten çık. Abi işte dışarıda bırakmıyorum. Müşteri de gelmedi falan pişman derken. Polise bir de verdik orada. Bunlar kes ama rüşvet verdik. Dedim al götür bu arabanı dedim ya. Dükkanda kalmasın. Ya bir de yani hani iyi oda bir arabaydı. Düşünsene burada bıraktığını. Tabii canım. Her şey olurdu yani. Olmaz olur mu? Bende bir tane E34 M5 vardı o dönem. Bir gün akşamleyin İsmail'in ya ışığı devamlı yanıp sönüyor. Suplası var o zaman. Dedim ki oğlum bak yolda kalırsan seni çekmem dedim. Gecenin dönüşünde eğlendik. Eğlendikten sonra Ankara İstanbul yolunda doğru basıyoruz. Batıkent'e doğru basıyoruz. Tam tepeyi tırmandık, aşağı doğru iniyoruz. Birden benim arabanın motoru patladı. Yani İsmail'e o gün söylediğim kelime yolda kalırsan çekmem de aynısını bana söyledi. Yolda kaldın oğlum seni çekmeyeceğim dedi ya. Yani İsmail çok yönlü, çok değişik bir kişiliğe sahip olan bir insan ve her şeyin en iyisine kesinlikle layık olduğunu düşünüyorum. O toplantıda benim hiç aklıma hayali gelmezdi. Çok kalabalıktı oraya bu toplantısı. Lan dedi ki bana inşaata götürecek arabanın birinde. Tamam dedim. Ben de Supra'ya bindim yani orijinal Supra'ya. Gidiyorum ben bunu takip ediyorum. Bana telefon açtı. Dedi ki arkanda bir tane araba var dedi. Dikkat et dedi. Neyine lan baktım. Yavaşlıyorum, araba yavaşlıyor. Gazlıyorum, geliyor. Yani atıyorum Eryaman tarafına girdik, sağa döneceğiz. Döndüm oraya. Oraya dedim bu takip ediyor beni. Dedi kuzum onlar arabayı patlatacak haberin olsun dedi. Ne yapak? Dedi sen Eryaman'da yardır. Yani atlat onları, biliyorsun inşaatı dedi. Getir oraya dedi, garaja koyak dedi. Yani hiç aklıma gelmezdi ben. Bu gördü arkadan. Tabii o kadar ilgi vardı. Lan oraya gazla mazla falan. Adamlar yani yaptı, bektim. Götürdüm bıraktım ya, o zaman yani. Yok, ben çok sonra taktım. Ben sevmiyorum yani. Şu anda bile bak o kadar araba yapıyorum. Yaptığım arabaları biliyorsun işte hep yani güçlü makineler. Ben hiçbirinde NOS'u tasvip eden bir adam değilim. Yani NOS'u ne zaman takarsın? Birisiyle aşırı ciddi hani böyle hırslanırsan Nazmi ile bizim Pegasus gibi o zaman takarsın. Onun dışında gereksiz ya. Motora verdiğin zarar mı dersin? Diyecekler ki zarar vermiyor. Öyle vermez olur mu ya? Her yönden zarar veriyor. Unutamadım ana. Bunlarla şimdi Supra bir yere gidecektik. Supra'nın da diferansiyelini değiştirdik. Bana arabayı verdi. Supra'yı verdi. Kendisi geçti. Supra'ya geçti. Arabada da diferansiyelin fişini takmayı unutmuşuz. Launch kontrol var. Kilometreyi görmediği için araba Bunun da farkında değil. Ondan sonra otobana çıktık. Sözüm ona bir şey deneyeceğiz yani iki araba. Bu dedi ki bana bu araba yürümüyor dedi. Lan nasıl yürümez işte öyle oldu böyle oldu bir şey oldu dedi arabaya. Ha dedim dur buldum. Yok dedi ben de Supra'ya bineceğim. Emin misin? Eminim. Peki dedim. Yolda arabanın altına yattım. Zar zor bela fişi buldum taktım. Hadi dedim. Ondan sonra Supra ile bunu geçtiydim. Sözüm ona o Supra ile Gazi'ye gidecekti. Bir oydu. Bir de bir kere bindiydim. 3. vites şurada bir yanladı araba. Ondan sonra o gün bugündür hiçbir arabayla yapmam. Gazlamam yok. Ya binerim de arabaya öyle otobanda falan basarım. En unutamadığım an oydu o diferansiyel fişi. Çok var canım. Neler var neler. Bu hızlara ilk defa çıkıyorduk. Ya dehşet bir şeydi ya. Motosikletli ilk denememiz tesadüf eseri 600'lük motor o Yasin'in motoru vardı. İlla dedi bir bakak dedi. Şuradan gidiyoruz yani Susuz'a doğru. Daha otobana falan çıkmadı. Yasin yanımıza geldi. Bu şöyle bir korna bastı falan. Gazladı. Lan baktım motor arkada kaldı. Dedim böyle basmadı dedim. Herhalde basmadı dedi la. Öyle şey mi olur dedi. Motor gitmesi lazım dedi. Neyse hazırlandık, kurulduk. Yasin hazır mısın? Hazır. Bir gazladı. Lan araba gidiyor. Nasıl? Bir daha falan pişman derken öyle çıktı motor yarışında. Yani biz bile tahmin etmiyorduk motoru geçeceğini. O öyle derken aldı başını gitti. O motor gel, şu motor git. Bir sürü şeyler yaşadık ya. Bir gün Akhisar'dan yarıştan geliyoruz. Gece saat 11 falan. Birisi telefon etti. Dedi şehrini hatırlamıyorum ama Samsun'dan mı? O taraftan bir motorcu arkadaş. Dedi ki siz
şey yapıyorsunuz, kurgu yapıyorsunuz. Hiçbir araba motoru geçemez diye yaklaşık bunun üzerine yarım saat konuştu. Ben şahsım olsam yani 10. dakikadan sonra artık ya kusura bakma birader de seninle uğraşacak vaktim yok der kapatırdım ama İsmail öyle yapmadı ya. Tam yarım saat bu adamın dinledi, kahrını çekti. En son kullandığı kelime kardeşim arabamız burada. Gel istediğin zaman deneyebiliriz. Benim için problem yok demesiyle artık ikna olup adamın kapatması bir oldu. Ben bağladım, o değil. Benim tabii. O bağlarım, o pezevenk düğmeyle basıyordu. Biz kimse ayıkmasın diye. Şimdi tabii Eskişehir'deydi. Eskişehir havalimanında yarışlar oluyordu o zaman. Orada beton diye. Yine yaptım. Nos gizli ya. Nos gizli. Düğmeme koymuyorum. İsmail ayıkacak, millet ayıkacak diye. Selektör düğmesi yok mu kolu? Çekiyorsun sinyal kolu. Selektör yapınca nos basıyor araba. Öyle bir yapmışım ki. Şimdi pistteyiz. İsmail de gitmiş şeyin en sonuna herhalde. Pistin en sonuna gitmiş ki o gördü yani. Kalkıyoruz. Ben bir çekiyorum tabii. Araba uçuyor. Geçiyorum. İsmail diyor ki şerefsiz abi niye selektör yapıyorsun? Oğlum sana ne lan diyorum. Millete selam gönderiyorum. Yalan söyleme diyor. Nos basıyor. La oğlum yok dedim. Nos basmıyorum. La abi bırak. Geldik durduk. Hele bir bakayım dedim. Arabayı patlatacak. Dedim oğlum bırak kurban. Bak diyor nos basıyor. Böyle de bir onayımız vardı yani. Ama şimdi tabii biz anlamıyoruz. Gerizekalı ampulleri söksene veya fişlerini çıkartsana. Hiç yani düşünsene. Öyle çok şeyimiz var ya. Ben selektörü yaptıkça millet de diyormuş ki selam veriyor herhalde. Eskiden öyleydi böyle biz Enka'da işte o Karataş'ta şey yaptığımız hep sonunda beklerdik yolun. Selektör yaparak gelen normalde geçti oluyordu veya 4'ler yakan geçti oluyordu. Millet de öyle. Geçince de bir selektör yapıyormuş. Nos var tabi. Şimdi bunlar araba özgün geldi, ayar yapılıyor, o yapılıyor yıllarca. En son Özgün bir geldi. Dedi ki işte sağına soluna baktık, turboyu mu büyüttük? Bir şey oldu. Biraz dedi artık dedi açma zamanı geldi dedi. Avans açma zamanı geldi dedi. Neyse bunları açtı falan. Bu bir geldi dedi ki inanamazsın arabaya dedi. Yok ya falan dedim. Bak bir gel dedi. Neyse biz bindik arabaya. Ben arkada oturuyorum. Özgün ayarda. Bu hazır ol dedi. İyi dedim ben duruyorum şimdi. Abi bir gazladılar. Gazlamalarla ben bağırmam bir oldu. Dedim dur. Tabii dur demeye kalmadı. Bir çatırtı kütürtü kopmaya başlıyor ama inanamazsın yani. Sacı böyle yoruyorsun öyle düşün. Özgün oradan bağırıyor 3 diyor götüme giriyor diyor. Lan dedim lan bir dur şart çıkacak dedim bir yerde. Patlayacak dedim yani. Allah'tan şey değiliz yani. Çok süratli değiliz. 1 yaptı, 2 yaptı, 3'ün tam böyle tutundu. Abi zor bela durduk. Aşağı indik. Dedim bir dur bakayım. Tak dedim yeri filtrese taktı. Araba bir yürüdü şöyle. Allah Allah dedim. Dur bekle dedim. Aşağı eğildim bir baktım. Şafttan parçalar böyle tek tek kopuyor. Misketler bilmem neler dedim. Kurtarıcıyı çağır gel. O gün dehşetti araba yani. Ondan sonra işte bir daha o zaman nosu bastı mı basmadım hatırlamıyorum çünkü gerek kalmadı. Tabii ya ben öyle bir güç görmemiştim o zamanlar yani. Korkardım. M-Supra'dan sonra zaten o daha dehşet. M-Sky. Tabii. Onu da biz yaptık. Onu bir yaptık. 4 çeker. Şimdi araba lifte. Her şeyini hazırladık. Yürüyen Nissan, arka BMW, motor BMW, şanzıman Nissan. Yaptık ön takımını, direksiyonunu falan yap. Yani topladık, aldık, geldik malzemeleri. Araba çalıştırdık, çalışıyor gayet iyi. Dışarı alacağız arabayı. Arabanın içine bindim, sağa yapıyorum, sola gidiyor. Sola yapıyorum, sağa gidiyor. Direksiyon kutusunu bize vermişler. Yanlış vermişler. Yani sağdan direksiyonlu arabanın şeyini vermişler. Biz de onu çevirdik hani Ar-Ge yapıyoruz falan. Biz alttan bakıyoruz, üstü görmüyoruz ki lifte. Nereye dönüyor, ne yapıyor diye. Meğersem tersmiş şeyi. Ulan hadi bir daha sök. Şeyini bul, doğrusunu bul, gel, al gel. Taktık. O da çok zevkliydi ya. O arabaydı. M-Sky'dı. Ben öyle bir şey görmedim tabii canım. Çok yani. Hani o zamana kadar bindiğim en iyi arabaydı ya. Güç var. Hani araba zaten 3600 cc ve turbo, nosu var, 4 çeker. Dehşet bir şeydi ya. Hafif araba. Onlar var. Gene bu İsmail Çam'la arabayı bitirdik. Şimdi önde Nissan'ın orijinal lastikleri var. Arkada borbetler var. Dedim ki bak yürüme bunu eşitlememiz lazım. Duramıyor yerinde.
Nasıl oldu, nasıl bitti, ne olduğunu falan. Bir de şimdi 4 çeker yaptığımız için şaftın geçtiği bir yer var. Orada kesmişiz, görüyoruz aşağıyı yani. Arabada benzin yok. Buna dedim ki bu tamam hakikaten gitti böyle. Benzinliğe gitti. Şimdi öndeki lastik farklı, arkadaki lastik farklı. Araba bir şey oluyor arabaya. Bu geldi duramıyor. Dedi bir basak dedi. Lan olmaz abi basma falan. Yok dedi basak. Ben de içine bindim arabanın. Fenerle işte sağına soluna bakacağız kesik yerlere. Ne oluyor ne bitiyor diye. Bu şurada bir durdu bizim Nedim diye bir arkadaşımız var. Onun da o zaman telefonlar öyle şey değildi. Video çekiyor. Bir gazladı. Arabanın önü kalktı şöyle. Ondan sonra 1 yaptı, 2 yaptı. 3. vitese attı. Araba şurada puf dedi gitti. Şanzıman kırıldı. Çöp oldu. Çünkü diferansiyel oranları farklı. Arka ben bittim diyor. Ön taraf ben daha gideceğim diyor. Devam edin diyor. Şanzıman o sırada 3. vitesi mi ne patlattıydı yani böyle. Yarış var bir de. Yarışa 1 ay mı var? Kaldıydı. Bu hemen tabii o Alo Jack dediği olay. Hemen bir parça geldi. Kılı kılına geliyor. Tabii hep şey yaşıyoruz ya böyle. Anlık yaşıyoruz. Kılı kılına yani. Yarış var. 1 ay var yarışa. Amerika'dan parça gelecek. Lan ne zaman gelecek? Geliyor onu sök tak. Ne yaptığımı yani yapıyoruz. Araba oldu mu? Uyum sağladı mı? Yok hemen bir ayar yapacağım. Yürü yarışa. Yani o araba suyunu koyardım gazlardı arabaya. Hararet yapardı. Yani contası yanık. Harbi yanıktı yani. Yani suyunu koyardım. Havasını alırdı. En az 3 defa yarış bitirdi öyle araba. 3 defa birincilik kazandı. Ya hiç olmuyordu. Çok şeydi ya. Yani dehşet bir arabaydı o. Ama korkuyordum çünkü tamam yaptık ama öyle tam bir profesyonelce yapılmış bir araba değildi. Yarıştan yarışa gidilecekti yani. Şu anda bir oluşum içinde İsmail. Eğer oluşumu düzgün bir şekilde yönetirse inanıyorum ki bir imzaya M-Spor'la imza attı Türkiye'ye. Şimdi yeni bir oluşumla tekrardan o kulvarda o imzayı da atacağına inanıyorum. Müthiş bir imza olacak. Gümbür gümbür geliyor. Yani umarım birçok M-Supra, yani birçok M-Sky, ne bileyim yani birçok PT. Bence videonun etkisi çok fazla. Çünkü ya biz biraz bir şey söyleyeyim mi? Biz biraz geri kafalıyız ya. Mesela örnek veriyorum YouTube'un ben bu kadar tutabileceğini hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Benim 23 yaşında oğlum var. Ya bundan bana 6 sene önce, 7 sene baba YouTube. Lan oğlum ne var bu YouTube'da ya? Ne var bu YouTube'da? İsmail'le o dönem yani M-Supra'nın döneminde çektiğimiz videoları düzgün kurgulayıp kendi kanalımızda açıp yani buralara yürümüş olsaydık biz şu anda çok farklı bir boyuttaydık. Hani 3. boyuta geçmiştik ya. Ama ben YouTube'un büyüklüğünü İsmail'in videosundan sonra inandım. O zamana kadar da inanmıyordum. Bana hep saçma geliyordu. Ama bazı şeyleri gerçekten medya ve internet ortamı, web ortamı çok farklı boyutlara getiriyor. Yani şaşkınlıkla izliyorum sadece. Başka bir şey yapmıyorum. Taşlar yerine oturdu, çiçekler gibi. Yani gerçekten ben burada bunu yapmalıyım. İsmail Çam dedi artık kafasına şimşek çaktı. Ben öyle düşünüyorum. İnsanlar 3 tane araba yapıyor. Kendini hak eden uzayı falan keşfettim zannediyor. Hayır hiçbir şey yapmadınız. Hayır hiçbir yere gitmediniz. Bak benim daha demin dediğim motoru bile bulamadınız. Ama değerli ustalar var. Eline su dökemeyeceğim ustalar var. Ama ben en iyisi olmak istiyorum. Çok iyi olmadım ama. Şaplatamadın sen. Böyle mi devam edelim? Evet. Yok kızım. Şimdi İsmail abi ben sana soruyorum. tamam. Sen cevaplıyorsun. Part 2 çekiyoruz. Olur. Birinci video ilgi inanılmaz. Aslında bununla ilgili başlayalım bence. Birinci videodan sonra hayatında böyle bir izlenim yaratacağını, böyle bir video çıkacağını bekliyor muydun? Daha önce de söyledim Atahan sana bunları. Yani şöyle izah edeyim. Yani çok sevenimin olduğunu biliyorum. Çok sevenimin haricinde onlar için saygıdeğer bir insan olduğumu biliyorum. Ama bu kadar çok izlenilir mi? Bu kadar çok sevilir mi? Bir adam bu kadar çok sevilebilir mi? Ne kadar sevilebilir? Yani ben şimdi senin dediğin gibi birçok video izledim. Ya ben şu adamı seviyorum diyemiyorum. Yani bu adamın bir hareketinden bir şey kapıyorum. Öbür hareketinden bir şey kapıyorum. Sevemiyorum. Yani ne bileyim egoları baskın çıkıyor. Değişik hareketleri baskın çıkıyor. En ufacık kelimelerinden bir şey kapıyorum. Bir şeylerden rahatsız oluyorum. Onları sevemiyorum. Ha bu kadar sevilmem gerçekten beni çok mutlu ediyor. Şimdi bir tane sevenlerimizden birisi, takipçilerimizden birisi İsmail abi dedi ki hep kendin araba yapıyorsun. Neden bize yapmıyorsun? Dedim yapayım.
Yani size de yapayım. Ben hiç kimseye araba yapmadım ama size de yapayım. Abi dedi öyle değil, sadece bana değil. Herkese yapman lazım. Bu birinci videodan sonra gelen bir şey. Ya dedim ki olur mu acaba? Olur mu acaba? Bir arayış içerisine girdim. Ve bir tane şimdi gündemimizde olan bir konu var. Bu dükkan konusu. 4 katlı bir dükkanımız var. Bu dükkanı bir harekete geçirmeye çalışıyorum. Ve bunu da yani bütün sevenlerime, arkadaşlarıma, eşlerime, dostlarıma, beni sevenlere armağan edip öyle bir şekilde yürümek istiyorum. İnşallah olur. Güzel günler yaşarız. Hep birlikte paylaşımlarda bulunuruz. Drag konusunda en iyi rekorları yapacak kadar arabalar yapmaya çalışacağım. Drift konusunda en iyi arabayı yapmaya çalışacağım. Slalom konusunda en iyi arabayı yapmaya çalışacağım. Karting'de en iyi kartingi yapmaya çalışacağım. Tüm motorsporlarında olmak istiyorsun. Her yerde olmak istiyorum. Şu anda hiç dükkanı açmadan bir 3 tekerli bir motor olayımız var. 1000 HP'ye yakın bir motor. Buna M50 swap şeklinde. 1000 beygir civarlarında bir 3 tekerli motor swap'ımız var. Bir R35'imiz var. Bir Subaru'muz var. Bir Supra'mız var. Hep 1000 üstü isteyenler var. Şu anda sırada birçok araba var. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Daha açmadan, hiçbir paylaşımda bulunmadan, bunu çevreme yakın olan insanlar beni görerek bu arabaların yapılmasını istiyorlar. Drag konusuna gelince hakikaten Türkiye'de hiç yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Evet, bir M-Supra gibi değil de M-Supra bir çağı başlatmıştı. Bir çağ daha başlatmak istiyorum. Ne bu? Yani sadece Türkiye'de değil, dünya çapında olsun istiyorum. Dünyada da yarışmak istiyorum. Birçok alanda da yarışmak istiyorum. Ya bir son kez daha bir imza atayım istiyorum ama yani yanlış anlamasınlar beni. Bu çok istiyorum sadece. Yapacağım demiyorum. Emin bir şekilde konuşmuyorum. Sadece çok istiyorum. Ama bilsinler ki ben istedim mi bu iş olur. Yani bir ustaya benim için olmaz diye bir şey yok. Sadece yapamayan usta vardır. Yapamazsam kendim yapmış olacağım. Ben yapabileceğime inanıyorum. Bir kardeşlerim, Max Flow kardeşlerim 8.5 yapmıştı. Ben 8.4 yapmaya çalışacağım. İnşallah birçok Max Flow'dan başka birçok rakiplerimiz olur. Ben o sene boyunca komple yarışıp onlarla yarışayım, komple yarışayım. Bir sezon boyunca da onlar beni geçsin, ben onları geçeyim istiyorum. Rekorları aşağı çekelim. Yani Türkiye'nin de bir 8'ler, 7'ler, 6'lar, 5'ler gelsin. İnşallah gelir. Yani gönlümden geçenler bunlar. Ben hiç geçilmeyen bir adam olmak falan filan istemiyorum. Sadece yani yarıştığım sene en iyisi ben olmak istiyorum. Yapmaya çalıştığım bu. Çevreme de söylediğim zaten hep buydu. Ya en iyisi olmaya çalışın ama sadece çalışın. Yani devamını da getirin. Sonunu getirin. Başladığınız şeyi bitirin. Ben öyleyim. Misal yeni bir proje yapmaya başladım diyeyim. O proje bitmeden başka bir projeye geçemem. Bunun getirisi daha iyi, şu daha iyi, şurası daha iyi, bu adam daha iyi. Ben böyle bir şey yapamam. Başladığımı bitirmek isterim. Hep de böyle devam ederim. Benim hayatım boyunca da böyle olmuştur. Başladığımı bitiririm, en iyisini de yapmaya çalışırım. Her ne konuda olursa olsun ben bununla devam ederim. Bütün takipçilerime, beni izleyenlere de bunu söylüyorum. Başladığınız şeyi bitirin. Ondan zevk alarak bitirin. Nefret ederek bitirin ama bitirin. Yani bitirin. Onun için her girdiğim dalda olsun. Yani ben şu an sazcı olsaydım dünyanın en iyi sazcısı olmak isterdim. Şu anda bir usta olmanın hevesindeyim. En iyi usta ben olmak istiyorum. Birçok ustalar var. Çok namı değer ustalar var. Eline su dökemeyeceğim ustalar var. Ama ben en iyisi olmak istiyorum artık. Bak istiyorum. Bunu sadece isteyebilirim. Onlardan daha iyi olduğum için değil. Ama ben bunu istiyorum. Sadece bu kadar söyleyeyim. Onlardan daha iyiyim demedim. Onlar benden çok çok iyi ama ben onlardan daha iyi olmak istiyorum. Hedefleri olması lazım bir insan. Ben hedefimi koyduğum zaman o hedefime mutlaka ulaşırım. Yarıda bırakmam. Geri kalmam. Allah sağlığıma bir zaval ziyan getirmedikten sonra ben oradan eksik kalmam. M-Supra'ya başladığımda da hani bu güzel güzel videolar var. Şimdi ortalıkta. Olmaz dediler, yapamazsın dediler. Ben yaptım. Bedel ödendi vesaire. Ben çok uğraştım. Bak şimdi ben ona M-Supra'yı çalıştırmak için 7 ay uğraştım demiştim. Şu anda insanlar hiç uğraşmıyor. Koyuyor, yarın sabah çalıştırıyor. Neden? Ben bir pin ucunu 7 ay aradım. Şimdi hiç kimse pin ucu diye bir şey aramıyor. Her şey hazır. Benden kalma mıdır? Adam der ki ya sen kimsin? Doğrudur. Ustacım saygım var. Ama ben o zaman onlar için uğraştım. Çaba sarf ettim. Emek verdim. Bilmiyorum. En azından birilerine öğret. Veya şu anda Supra motorunu ilk takan benim. Bırak onu ya. Ben değişik bir şey söyleyeyim. Bak şimdi. Türkiye'mizde 9 tane Supra var diyorlar. 14 tane Supra var. Kayıtlarına kadar çıkartırım. Belgelerine kadar çıkartırım. 9 tane gözüken. O 5 tane hiç gözükmeyen. Hiç piyasada olmayan. 16.000 kilometrede, 34.000 kilometrede, 67.000 kilometrede. Bunların hepsi. Birisi 6 ileri, manuel, orijinal, otomatik şanzımanla vesaire vesaire. 1000 beygir olan, hiç gözükmeyen. Yani 5 adet daha ekstra araba var. Bunların hepsinin seceresini çıkarttım zamanında. 6 tanesinin sahibi olmak için çok mücadele verdim. Bunların 4'ünün 5'inin sahibi oldum. Ama 2CZ yani 2CZ hakikaten bir motor ama dünya üzerinde 2CZ çok güzel bir motor olabilir ama
bundan çok daha güzel motorlar var. Sadece Ar-Ge'si yapılmamış motorlar var. Şimdi bir projem daha var. Yani 2CZ'nin üstüne toprak örtmek için yapabileceğim bir projem var. Gerçekten toprağı hemen bugün yarın örtebilirim. Şu anda 250 bin lira olan 2CZ motoru piyasamızda 60 bin liraya aldığım bir motorla 2CZ'nin üstüne toprak örtebilirim. Ama bu da piyasada. Herkesin elinde. Bütün çöplerde duruyor. Ama kimse piyasaya çıkartamıyor. Niye? Bilinmiyor. Niye? Oynanamıyor. Yapmadı. Yani artı şu anda misal hacmi büyük ters stroke yaparak hacmini biraz daha düşürerek 9500-9600 devir dönerek 2CZ hiçbir zaman eline su dökülemeyecek bir motor yapabilirim. Şu anda elimde mevcut 3 tane var. Ne kadar bulursam da alıyorum. Almaya da çalışıyorum. Adını söyle dersen de söylerim ama bir anlamı kalır mı bilmiyorum. Şimdi onun haricinde yani bu sene Draklara misal çok yüksek cc'li bir motorla girmek istemiyorum. En düşük cc'lerde yani en düşük derken 2000'in altı olacak bir kere. 2000 üstü cc düşünmüyorum. Bununla da rekor kırmak istiyorum. Bunu kesinlikle yapmak istiyorum. Ha niye? Şimdi ben aynı 2CZ ile bir daha devam edemem. Çünkü bunu herkes yapıyor artık. Herkesin elinde. Bizim mahallede bakkal Körcüma var. Onda da 2CZ motoru varmış. Abi istersen parçaları mevcut dedi. Yok ben istemiyorum dedim. Şimdi bunun gibi kaynatarak da sana söyleyeyim. 2CZ motoru her yerde. Evet dünyanın her yerinde. Ha bir daha motor yapsam bana başka bir alternatif söyleseler. Bir tane daha ekstra motor söyle deseler. RB26 derim. RB25 derim. Ama ben bunları da istemiyorum. Kimsenin bilmediği bir şey istiyorum. Yani birisi 2.5, birisi 2.6, birisi 3000. 3.5 yaptım, 3.8 yaptım. Şimdi 4, 4.5, 4.6, 4.7 oralardayım. Bu motorları yapmak istiyorum. Ama bunları da ters strong yapıp Supra'ya kadar indirip yani Türkiye'nin en iyi beygirlerini çıkartmak istiyorum. Bence güzel bir proje olabileceğini düşünüyorum. Ama bunlar ileride. Ha bu dakikadan sonra da artık ben bir usta olur muyum? Olabilir miyim? Yapabilir miyim? Bunları düşünüyorum. Ben yapmasam da emin ol yapacak arkadaşlarımız vardır. Onlarla birlikte yaparız. Birlikte paylaşımlar yaparız. Ortak paydaşlar içerisinde bulunup güzel arabalar yapabileceğimize inanıyorum. Dünyanın her yerinde yarışmak istiyorum. Bir kere Yunanistan'a mutlaka %100 gitmek istiyorum. Yunanistan'da nasıl oluyor bu işler? Ne yapıyorlar? Nasıl yarışıyorlar? Hangi standartlarda yaşıyorlar? Ben oraya hangi standartlarda araba yapabilirim? Beni burada İsmail Çam olarak kabul ediyorlar. Seviyorlar, sayıyorlar. Orada hiç sevmeden, saymadan, hiçbir standarda uymadan beni o yarışa alacaklar mı? Ben o yarışlarda birinci gelebilecek miyim? Derece yapabilecek miyim? Onların yanında merhaba ben geldim diyebilecek miyim? Bunu istiyorum. Ha Yunanistan'da düzgün bir ortam oluştu diyelim. İstiyorum. Santa Port'a gitmek istiyorum. Amerika'da yarışmak istiyorum. Hepsini yapmak istiyorum. Ya beni de orada tanısınlar, bilinsinler istiyorum. Bir Kenan Sofoğlu olamam. Bir Toprak Razgatlıoğlu olamam. Artık yaşım da geldi zaten. Çocuğum belki onlarla yarışabilir, oynayabilir vesaire yapabilir. Ama ben tekrardan bir bayrak sallayayım istiyorum. Beni de sevsinler. Orada da saysınlar istiyorum. Ha bunu 2008'de yaptılar. 2008'de Fransızlar dünyanın en iyi 10 arabasından bir tanesi seçtiler M Supra'yı. Belki biliyor herkes, belki bilmiyor. Ha bizim ülkemiz bunlara aç. Gebe değil. Bak aç. Çünkü bilmiyorlar ki. Böyle bir şey ne kadar değer görür bilmiyorlar. Ben o yazıyı okuduğumda yemin ediyorum 3 gün ağladım. Ama bana bir kişi arayıp da demedi ki İsmail abi veya İsmail Bey dünyanın en iyi 10 arabasından bir tanesi siz olmuşsunuz demediler. Hiç kimse tınlamadı bile. Aa ne güzel Hayabusa geçmişsin. Abi çok güzel patlıyor. 300 yapabiliyor mu? Yemezler. Benim oğlan bal parmak olmazsa yemez falan. Böyle muhabbetler. Yani değişik değişik işler. Ben kaynatıyorum ama sen bakma yani. Aslında hayat öyle değil. Gerçekten öyle değil. Yani insan yaptığı işin değer bulmasını istiyor. Ben de öyle istiyorum. Evet ben şimdi bu dükkanı yaptıktan sonra değerin haricinde şu da var. İnsanlar gerçekten kendisine bir usta bulamıyor. Vereyim oraya huzurlu bir şekilde ayrılayım. Atıyorum. Yanlış konuşmak istemiyorum. Birilerini kırmak istemiyorum. Bir ay sonra arabama sahip olayım. 2 ay sonra arabama sahip olayım. 3 ay sonra arabama sahip olayım diyemiyor. Ne diyor? Kaç sene bekleriz Allah bilir diyor. Adamın parçası hazır. Toplayacak adam yok. Adamın bütün proje bitmiş. Her şey çizilmiş. Her şey ortada. Yapacak kişi yok. Bu iş yoğunluğundan olabilir. Değişik ortamlardan olabilir. Yeni bir proje gelmiş olabilir. Öbür proje daha heyecanlıdır. Bundan olabilir. Daha iyi para vardır. Ondan olabilir. Usta karşısındaki insanı daha çok sevmiş. Ondan olabilir. Ama benim öyle bir sıfatım olmayacak. Ben birinci proje, ikinci proje, üçüncü proje ve bunların altına imza atarken 1, 2, 3 diye atmam lazım. 1, 3'ün önüne geçemez. 3, 1'in önüne geçemez. Böyle bir şey olamaz. 1 bitecek, 2, 2 bitecek, 3, 3 bitecek, 4, 5 bitecek, 6. Öyle gitmem lazım. Ben ne
hallediyorum. Şu anda 3 tane işim var. Daha başlamamış dükkanda. 3 işim var. Ha bunları bitiririm. Nasıl bitiririm? Benim bir de hayat prensibim şu. Belki gündüz çalışamayabilirim. Evet. Niye? Çünkü eşim gelecek, dostum gelecek. Bu dükkanda özel bir dükkan olacak. Yoğun olacak. Özel bir dükkan olacak. Beni sevenler gelecek. Orada belki gündüz çalışamayabilirim. Ben gece çalışmayı çok seviyorum. Sakin çalışmayı çok seviyorum. Bir müzik açıp, Türk sanat müziği açıp, eğlenceli bir müzik açıp, bir duble viski içip veya başka bir şey yapıp bu arabayı bitirmek isterim. Onu sabaha kadar bitirmek isterim, yapmak isterim, eğlenmek isterim, onunla gülmek isterim. Onun bana bakışından, sesinden, soluğundan, hareketinden, motorun duruşundan, yamuk mu duruyor, eğri mi duruyor, dik mi duruyor, çapraz mı durması lazım, bu boru oradan geçmez, buradan geçmesi lazım. Herkes farklı farklı işleri var. Ya benim de kendime göre bir stilim var, bir tarzım var. Misal ben yıllarca yarıştım. Hiçbir arabada göremiyorum. D'nin yağmur damlası, iki taraflı. Yani turbonun çıkışında yağmur damlası, girişinde yağmur damlası, ortada da yılanı. Hiçbir arabada görmedim. Hiçbir arabada görmedim. Bilmiyorum, yanlış düşünebilir olabilirim. Görmüşümdür veya görmemiş gibi olmuş olabilirim. Bence çok yararlı bir şeydi. Bence 100 beygir bana katıyordu. Bence. Ama neden yapmıyorlar bilmiyorum. Benim bu tarzımdı. Her arabama koyardım. D'nin o kitini mutlaka takardım. Birisi diyor ki işte hava çarpar, geri döner, ters teper. Ya Amerika'yı niye keşfediyorsun kardeşim? Bunu adam yapmış. Ar-Ge'sini yapmış. Projesini çizmiş. Her arabayı uygulamış. Başarılı olduğunu görmüş. Ekranlara yansıtmış. Sen farklı farklı yollardasın. Birisi almış. NOS'u turbonun ağzına vermiş. Birisi interkollara basmış. Birisi borunun dibine basmış. Birisi kelebeğin ağzından basmış. Ya bunu her yapıp her beygiri alan adam var. Sen sana uygunu mu seçtin? Yoksa atıyorum, yanlış olmasın, İsmail Çam bunu turbonun ağzından verirdi, ben oradan mı verdim? Hayır, bunun bir tane yeri var. Kelebeğin önü. Şimdi adam diyor ki benim tarzım başka. Ben bunu turbonun ağzından veririm. Ver kardeş. Bunu sen iyisini sen yapıyorsun. Ben hiçbir zaman kötü demedim onlara. Bilemem. Bu benim tarzımdı. Ben bunu yaptım. Arkadaşlarıma söyledim, yapmadılar. Beni de tınlamadılar. Ha canları sağ olsun. Bakalım bundan sonra ben yapabilecek miyim? Yapamayacak mıyım? Belki yapamam. Belki beceremem. İnşallah ben yanılıyorumdur. Onlar biliyorlardır. Ama şu kadar ki insanlar 3 tane araba yapıyor. Kendini hak eden uzayı falan keşfettim zannediyor. Hayır, hiçbir şey yapmadınız. Hayır, hiçbir yere gitmediniz. Bak benim daha demin dediğim motoru bile bulamadınız. Benim söylediğimi yapamadınız. Yani şu an bana bir proje çıkartıp 4500 patrol motorunu yapmadınız. O da 6 silindir. 5.2 bir motor yapmadınız. O da 6 silindir. Düz 6 mı istiyorsun? İşte sana hacim. İşte sana beygir. 42 mi takmak istiyorsun? 45 mi? 55 mi? Takabiliyor musun? Takmıyorsun. Niye? Hala 2 CZ diyorsun. Deme, yanlış. Bu senin projen değil. Bu benim projem. Benim projemi taklit ediyorsan beni de dinleyeceksin. Ya beni dinlemiyor musun? Bana etiket yapmayacaksın. Şimdi ben ne diyorum? Ben 2CZ diye bir şey bilmiyorum. Sadece onu gayri ihtiyar biri bana söyledi. Ali dedi, Veli dedi. Ben bunu taktım. Ben bunu yürüttüm. Ha, şanstı. Yürüdü. Bir arkadaşım söylemişti, olduydu. Ya ben 95 oktanın haricinde benzin kullanmadım. Siz şu anda 130 oktanlarda geziyorsunuz. Hala bana etiket yapmanın derdindesiniz. 95 oktanla gene onları geçeceğim. Ha, bunu izleyen arkadaşlar da yanlış anlamasın. Hepinize çok değer veriyorum. Ha, bu Türkiye üzerinde 3 kişi için söylüyorum bunu. 4 kişi için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Ha, üstüne almak isteyen varsa direkt kabullensin, altına imzasını atsın. Ben onları gene geçeceğim. 1.4 ile mi istiyorlar? 1.4 ile geçeceğim. 1.6 ile mi? 1.6 ile. 1.8 ile mi? 1.8 ile. 2.000 ile, 2.5 ile, 2.300 ile, 2.8 ile, 3.000, 3.2, 3.8, 4, 4.2 hepsiyle geçeceğim. Ama geçeceğim. Niye geçeceğim biliyor musun? Ya emin ol, Atahan şöyle bir şey var. Niye bunlara takıldın abi de, niye bu konulara girdin de, gireyim. Bence güzel. Yani böyle de konuşmak güzel. Bilmiyorum, bak gayri ihtiyari oluştu gitti. Oluştu gitti, hiç konuşmadık. Hiç bunun üzerinde program yapmadık. Ya gerçekten insanların bu egolarından nefret ediyorum kardeşim ya. Nefret ediyorum. Neysin lan sen? Ne oldun oğlum? 4 araba yaptın ya, 4. 4 tane lan. Bunlar patinaj çekti. 2 patlattı, bir şey yok. Yanlış olmasın. Tosbağa da patlıyor. 124 de patlıyor. 131 de patlıyor. Lamborghini de patlıyor oğlum. 4 tane araba patlattın lan. Bu Golf'tür falandır filandır. Bir şey patlattın ama patlatmayla bu iş olmuyor. Ya olmuyor. Bir kere senin adamlık sıfatın yok. Yok yani. Yok, öyle bir şey yok. Yok, adamda öyle bir sıfat yok. Adamın her yerinden ego akıyor kardeş. Paçasından akıyor ya. Çorabının altından çıkıyor ya. Ego fışkırıyor. La oğlum, bugün varsan yarın olmadığını bil ya. Yok öyle bir şey. Yani ben senden zoraki saygı istemiyorum. Zoraki bir şey istemiyorum. Ama olmuş birisi var. Ben büyüğüm. Sen küçüksün. Saygı duy. Bana 4 tane motor yaparak bunları yap. Ha, bu insanlar için de bir şey yapmak zorundayım. Ben de yapacağımı söylüyorum. Onun için her insan kendini geliştirebilir. Her şeyde kendi Ar-Ge'sini yapabilir.
argeler. Bu argeler nasıl yapılıyor? Her arabaya, her motora bir piston oluyor. Her motora bir kol oluyor. Her motora bir yatak oluyor. Bunu yapabilirsin. Her motora bir sibop da yapabilirsin. Sibop, yay, şapka, eksantrik de yapabilirsin. Artık bunlar bizim elimizde. Benim zamanımda yoktu. Yaparsan vardı. Oxford vardı da biz mi okumadık mantığını bunun için söylüyorum. İbrahim Tatlıses de bunun için söyledi. Daha iyisini yapabilirdim, yapamadım. Yoktu dedi. Ben de söylüyorum. Şimdi benim zamanım... Söyle o zaman bize. Onu da söyleyeceğim. Söz söyleyeceğim. Şu da bitsin söyleyeceğim. Yani gerildin mi? Gerildim abim. Niye? Çünkü birilerine kinliyim şu anda. Gerçekten kinliyim. Şöyle yapıyorlar. Yazılımcıdan da bahsedeyim. Ya arkadaş hakikaten 4 tane bir şey yazdın. Ne zannettin kendini ya? La oğlum buna emek verildi. Buralarda oynandı. Evet aynı paketi satıyoruz. 2 JZ'yi alıyoruz. M50'ye koyuyoruz. M50'den oraya. Biz o zaman öyle bir şey yapamadık ya. O boku yiyemedik usta. Yani biz aldık böyle. Oğlum şuraya bassam ne olur abi dedi. Bas oğlum dedim kırılır abi. Bastık kırıldı. Yani bunda öyle bir şeyin de yok. Kırılır yok. Şimdi ben 95 oktandan adamlar 130 oktana çıkmış veya alkolü çakmışlar içine. Pistonun içine alkol dolduruyorlar usta. Kapasitenin haricinde dolduruyorlar içine. Ya yürürsen yürü, yürüyemezsen yürüme modundalar. Öyle değil. Biz o zaman hakikaten cahillik zamanlarımı beğenine açtılar. Ben bir gün yazılımcının birine gittim. Bir şey yaptıracağım. İşte EGR kapattıracağım falanlar filanlar. Çok sevdiğim bir çocuk bu arada. Gayet saygı duyduğum bir çocuk. Utku Selamoğlu. Utkucuğum şunu yap bunu yap. İsmail abi dedi ya. Kaç para borcum oğlum dedim. Para yok abi. Niye oğlum dedim. Sen bu işi para almıyor musun? Alıyorum abi dedi. Ne kadar alıyorsun dedim. 1500 lira dedi. Ama dedi senden para almamam gerekiyor abi. Sebep ne kuzum dedim. Sen bizim bu hallere gelmemiz için çok para harcadın abi dedi. Utku bana bir kahve ısmarlar mısın dedim, ısmarlarım dedi. Hem ısmarla hem bana anlatır mısın oğlum dedim. İsmail abi dedi ya. Sen Özgün'le yazılım yapıyordun. Ben arkada bakıyordum dedi yazılımlara. Biz bir tane tuşa bastık dedi. Senin 6 tane piston nerede dedi. Bir tuşa bastık abi dedi. O tuşa ben basmışım, Özgün basmış. Ben söylemişim, o basmış, o da basmış fark etmez. 6 tane piston nerede dedi. Ertesi gün bize 6 pistonla gene bir makine çıkarttın dedi. Bu makinenin contası var, saplaması var, yakıtı var, 6 tane pistonu var. Bunun bir sürü emeği var, ustası var, şunu var, bunu var dedi. Ağzını açıp bir kelime etmedin dedi. Ertesi gün biz aynısını gene yaptık abi dedi. Gene ses çıkartmadın dedi. Tamam oğlum ne çıkartmam lazım burada? Sen bizim için çok emek verdin abi dedi. Sen olmasan emin ol ben şu anda bu dükkanım olmazdı belki. Belki bu işleri yapamazdım. Senden para bul istemiyorum abi. Allah bin kere razı olsun dedim ama ben para almadığı için değil. Yani onun bana verdiği değer için ben ondan Allah razı olsun dedim. Hala da giderim. Hala da çok severim. Uz performans. Bu işlere fazla girmiyor artık. Biraz daha böyle alttan yürüyor, dolmuş yazıyor falan filan ama yazıyor yani. Dyno'su falan filan var Ankara'da ama bu işlerden değil artık kendi işlerine doğru. Para kazanabileceği noktalara eğilmiş. Çünkü modifiyeden para kazandığına inanmıyor belki. Çok değişik işler kardeşim. Bir gün bir yazılımcının biri, yok yazılımcı değil beyincinin biri bankadan para çekiyor. Ben de arkasındayım. Çocuğu görmedim. Sırada bekliyorum yani. Çocuk güzelce çekti şöyle bir parayı. Çekti, aldı, arkasını döndü, beni gördü. Şöyle baktı. İsmail abi dedi. Efendim abim dedi. Bu parayı var ya dedi. Allah senden bin kere razı olsun. Senin sayende çektim. Niye oğlum dedim. Abi dedi senin arabaya bir beyin taktım ya dedi. Ben her yerde yazdım dedi. İsmail Çam'a da bu beyni takıyorum diye dedi. Ertesi gün dedi 300 tane beyin sattım abi. Binlerce kere senden razı olsun dedi. İyi dedim oğlum bunun değerini bilebiliyorsan binlerce sana benden de teşekkür ediyorum. Bu kelimeyi söyleyebilen insanlara bayılıyorum dedi. Niye abi dedi. Çünkü herkes bunu ağzında ben İsmail Çam'ın sayesinde para kazandım diyemiyor. Onu söyleyemiyor dedim. Aynı yavşak bir sene sonra bu 300 beyin 3000 beyin olduktan sonra ben böyle kötü, nalet, it bir arabama beyin taktıracağım. Bir abime dedim ki abicim beyin kimden alırım ne yaparım? Şundan alırım. Abi dedim kendini alır gibi bana bir alır mısın dedim. Niye dedi? Ya dedim bana çocuk belki para istemez. Ben de vermezsem ayıp olur. Rahatsız olurum. Dedi ki tamam İsmail. Aramış söylemiş. Bunu da söyleyeyim bari. Ayhan abi yazdım. Ayhan abi kendin için iste parasını vereyim dedi. Tamam abim dedi. Kendisi için istememişti. Ne düşündüyse artık benim için ister. Arkadaşlar bu arada sigara içsem ayıp olur mu ya? Ya benim doğal halim vallahi bilmiyorum. Ben bunu içesim var ya. Anlatayım size de rahat rahat anlatayım. Her neyse. Bu beyinci arkadaş Ayhan abi bunu aramış demiş ki ya böyle Ayhan abi demiş ya İsmail abi için istediğini ben biliyorum demiş. Niye oğlum falan filan. Onun için demiş beyni yapmıyorum. Niye oğlum? Sponsor olmak zorunda kalırım demiş. Ayhan abi tutmuş demiş ki oğlum bu adam senden daha önce bir sponsorluk istedi mi? Bedava mal mı ver dedi. Yok abi falan. Niye böyle bir şey düşündün? Yani bu adam herkese böyle mi gidiyor? Bana bedavaya sponsor mu ol diyor. La kardeşim ben bu işe başladım. Yemin ediyorum bir kişiden 5 kuruş
Parasız bir şey yaptırdığım yok ya. Beni adam zaten seviyorsa bir şey yapıyor. Sevmiyorsa zaten sıkıntı yok. Her insanın da beni sevmesi gerektiğini de söylemiyorum. Sevmeyebilir ama bir insan emin ol beni sevmiyorsa kendi iç kahpeliğinden dolayıdır. Sebep nedir? Bir kere çekemiyordur. Bir kere algılayamıyordur. Bak sabahtan beri bir şeylerden bahsediyorum. Niye? Zoruma giden bir şeyler var. Sebep? Ya ben kimseye pislik yapmadım ki. Kimseye bir şey söylemedim. Ben Atahan şöyle böyle demedim veya o böyle böyle demedim. Atahan bana yanlış yapmadıktan sonra. Atahan bana yanlış yapmış bir şey söylersem yanlış olmaz zaten. Siz busunuz. Sizin içinizde bir kere kahpelik var, yanlış var, ego var, dürüstlük yok, adam değilsiniz, hayvansınız. İsmail Cam'a saygı duyma. Duyma oğlum, benim saygıya ihtiyacım yok. Benim öyle bir derdim yok. Sen neysen zaten onu gösteriyorsun. Ya bunu da bu adalet böyle söylüyor zaten. Ego bu. Ego bu. Başka bir şey yok. Bende ego yok kardeşim. Ben her insana güler yüzle davranıyorum. Ama bunu zorla getirmiyorum buraya. Benim içimden geliyor. İçimden bana saygı duyan insanı zaten göz bakışlarından anlıyorum. Bana sevgisiz bakan insanlardan anlıyorum. Bana şefkatsiz bakan insanlardan anlıyorum. Ya ben bunun yanına gidersem diğerleri ne der? Lan ne der? Yavşak, senin zaten için boş oğlum. O adam bir şey demiyor zaten. O adam gittiğinde diyor ki ya ben de gitsem olur mu diyor. Ama sen diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? Kibirlisin. Sen niye diyemiyorsun? Egolusun. Niye? Ben 100 liralık ayakkabı ayağımda var. Senin 20 bin liralık ayakkabı var ayağında. Dert bu mu oğlum? 100 liralık ayakkabı 20 bin liralık ayakkabı mı? Veya dert bu mu? Ben Şahin'e biniyorum. Sen Ferrari'ye biniyorsun. Dert bu değil. Dert senin adamlığın. Dert senin kibirin. Dert senin egon. Bunu insanlar bir türlü çözmüş değil. Çözemiyorlar da. Çözemedikleri için de bu oyunun içerisinde zaten olamıyorlar. 3-5 kişiden saygı duyuyorlar. 4 kişinin yalakalığıyla mücadele ediyorlar. 10 kişi de onları seviyor. 50 kişi onları sevemiyor. Neden? Çünkü o insanları sevmeyi bilmiyor. Sen insanları sevemezsen insanlar seni sevemez. Bir tane klasiğe gittik. Birlikte gittik. Senle birlikte gittik. Ya ben 20 bin resim çektirdim. Bir tanesinde üf dediğimi gördün mü? Bana de ki İsmail abi sen yavşaksın. Kabul edeceğim. Bir tanesine üf dediğimi gördün mü? Herkes aynı davranıyor. Bunlar da abi bir tanesine de farklı davrandın de. Birisi karıydı de. Birisi kızdı de. Yoruma yazsınlar. Bak işte onu söyleyeceğim. Yoruma yazsınlar gelenler. Ya ben abi içimden geçtiği gibi oynadım. Yani ben oyun oynamıyorum orada. Ne gerekiyorsa o. Ne yapılması da. Çocukla çocuk oldum. Büyükle büyük oldum. Yere Küçükle yattın küçük oldum. Yere yattım. Üstün pislendi falan demedim. Veya kardeş sen kokuyorsun biraz demedim. Kardeş sen titriyorsun, beni de titretme. Birlikte titremeyelim. Yaptım, onlarla kaynattım. Bilmiyorum ya, ben böyle bir adamım. Ben herkesi severim kardeşim. Yeter ki saygı göreyim. Saygı göremiyorum. Ben de sevmiyorum. Karşımdaki adamın kibirini anlıyorum. Saygısızlığını anlayabiliyorum. Değişik hareketlerinden bir şeyleri çözebiliyorum. Onun egosunun olduğunu biliyorum. Onun için de ben de onlara uzak duruyorum. Bazen benim yanlışlarım var. Nasıl? Adam beni görmeye gelmiş. Tamam, hoş geldin kardeşim, nasılsın, iyi misin vesaire. Aklımda başka bir şey var. Ne var? Motor var, yatak var, işte piston var, şunu şuraya yapsak daha mı iyi olur? Buradan şu, çok güzel olur falan. Ben orayı düşünürken adamı unutuyorum. Çok özür diliyorum. İnsanlık hali ya. Bunlar normal. Şimdi onu söyleyeceğim. Veya bir öncekinin bana yaptığı güzel bakışlar veya bana yaptığı güzel çağrılar veya bana anlatmak istediklerini düşünürken o adamı unutabiliyorum. Bunlar benim eksiğim olabilir. Veya seninle birlikteyken başka şeyler düşündüğümde eksiğim. Ama seninle birlikteyken ben şu telefonu alıp senden habersiz bakıyorsam bu benim saygısızlığım olur. Ben böyle bir şey yaptığımı da göremezsin. Yapamam. Çünkü karakterim de yok. Mecbur kaldığım bir şeydir. Mesajımı atarım vesaire. Ama diğer türlü yapamam yani. Ama insanların hepsinde bu var. Gördüğüm insanlarda bu var kardeşim. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum ama bugünlerin yarınlarını da söyleyeyim sana. İleride çok patlayan, çok lüks patlayan bir araba yapmak istemiyorum. Gazdan ayağını çektiğin zaman alev atan bir araba yapmak istemiyorum. Ne bileyim, yarışlara gittiğim zaman işte orada padok alanında patinaj çeken bir araba yapmak istemiyorum. Ne istiyorum? Profesyonel olmak istiyorum. Ne istiyorum? Kıyafetim neyse, arabam neyse, güvenlik kuralları neyse buna göre araba yapmak istiyorum. Hem yaptığım arabaları böyle yapmak istiyorum, hem yarışacağım arabayı böyle yapmak istiyorum. Ayakkabımdan elbiseme kadar, elbisemden rol barıma kadar, rol giyişime kadar bunları böyle yapmak istiyorum. Sebebi ne? Artık profesyonel olmak zorundayız. Ya Draklar'da yarışan 60 tane araba var. 100 diyelim ya. Türkiye'de 85 milyon insan var hacım. 85 milyon insanda sen 100 kişisin. Neyin etiketini yapıyorsun oğlum? Kime yapıyorsun lan? Zaten sen 85 milyonda 100 kişiden birisin. Zaten sen etiketin kralısın. La oğlum bir otur. Geç orada yarışını yap. Kazandın, geldin, kazanma sevincini yarat. La yarışa çıkmamışsın. Kenarda lastik yakarken arabanı kırıyorsun. Be aptal, be gerizekalı.
La oğlum bugün yaptın, yarın gene yapıyorsun. Eski seyirci de kalmadı ki abi. Neden yok biliyor musun seyirci? İşte bunlardan yok. Neden yok seyirci biliyor musun? İşte bunları yapmaktan yok. Adam daha çıkmadan la oğlum 85 araba yarışa başlıyor. 25 araba bitiremiyor. Sebep 60 araba arkada gazlarken arabasını bozuyor. Ya bırak işte 60 araba daha arkada gazlamadan arabasını kırıyor. Çık oraya gazla, geç, sevin, gül. Hiç kimse yapamıyor bunu. Beceremiyor. Niye? Adam çünkü etiketin derdinde. Adam yarışmanın derdinde değil. 1250 lira kayıt parası ver. 1000 lira. Çıkart lisansını. İş bitti. Ne oldu? Yarış arabasıyım. Kaç saniye yapıyorsun? 46 saniye. Ama ne yaptın? Yarışırsam diyor. Birisi bana vurur şimdi diyor. Ben arkada geçeyim arabayı kırayım. Kaç para kaybetti? 2200 lira. Sosyal medya ne yaptı buna? Patladı. Arabayı patlatırken ta sosyal medya patladı. Ne yaptı? Orada kırarken. Kaç like aldı? Çap çap çap. Gel. Ya oğlum ya çok garip işler ya. Yarışçı oldum diyor. Yarışçı oldum diyor. Pilot oldum. Yazıyor Acayip. oraya da. Acayip işler. Yani bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu ustacığım. Bizim dönemimizde Sosyal medyada o kadar patlak değildik ya abi. ben seyircime oynamak istedim. Ama şöyle değil. Onları kandırarak değil. Ben seyircim beni izlerken zevk alsın istedim. Şöyle izah etmeye çalışayım kuzum sana. M-Supra ile misal Ankara yarışına gittim. Oraya köpük dökmüşler. Ya benim köpükle lastik ısıtmam imkansız. Isıtılır mı? Öyle bir şey yok. İtfaiye cahil. Getirdi oraya köpüğü döktü. Laz oğlum su dökeceksin ki ben orada suyu dök dedik adam köpük döktü. Araba zaten kendi kendine basıyorum. Bıdı 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 çıtı çıtı çıtı. Lan ne yapayım? Ya yapacak bir şeyim yok. Geçeyim dedim bari insanlar seyretsin. Yani benim orada lastik yakıyormuş gibi. Yaptık oradan geri geldik. Ama öyle bir anlam yok. Ben lastiğimi falan ısıtmadım. Sadece seyirci oradaki sesi sevdi. Onu aldı, editledi, telefon sesi yaptı. Onu mesaj olarak gönderdi, onu video olarak gönderdi. Sağda paylaştı, solda paylaştı. Çok da sevdi. Hala ben de izlerken gerçekten gene söylüyorum eski videodaki gibi aynı şeyleri söylüyor derler belki. Böyle izlerken tüylerim diken diken olsun diye izlerim. Güzel bir sesti. Şimdi adama diyoruz ki misal drag yarışında Antalya'dayız. Kardeşim ısıtma alanı burası. Burada işte lastik yakacaksın. Suyu buraya dökeceksin. Adam start noktasına suyu döküyor. Bir sonraki yarışçı birisi arkadan çeker, birisi önden çeker. Önden çekeri suyu döküyor, arkadan çeker yarışıyor. Arkadan çeker suyun üstünden geçerken yarışı kaybediyor. Sen bir sonraki gelene haksızlık yaptın. Ama bunları düşünmek zorundasın. Düşüncesiz bir insan olamazsın. İnsanlık zaten bu. Her yerde düşüncesizlik, her yerde düşüncesizlik. Hayatımızın her evresinde hepimizin yaptığı bir düşüncesizlik var. Benim kırmızı ışıkta geçmem. Sen bugün dedin ki İsmail abi niye geçiyorsun? İşte ben düşüncesizlik yaptım. Sen de farklı bir şey yapıyorsun. Sen kırmızı ışıkta geçmiyorsun ama farklı bir şey yapıyorsun. Bunun gibi. Hepimiz yapıyoruz ama bunlardan uzaklaşmamız lazım. Hepimizin uzaklaşması lazım. Her neyse ana anlat, şunu anlat, bunu anlat diyorsunuz. Ya anılar öyle şakır şakır gelmiyor arkadaşlar. Hemen konuyu yumuşatayım. Videonun özetini geçsin abi. Özetini geçeyim. Yorumlar. Ya aslında ben şu anda yorumlar değil de ben ya şu anda ustalara kızmak istiyorum. Yani böyle gönlümden ustalara böyle içimden kusmak geliyor. Her neyse şimdi durun. Ben hemen konuyu yumuşatayım değişik bir noktalara geçeyim. Vırrık cırrık tırrık. Vırrık cırrık tırık her neyse gardiyan Ayhan evleniyor. La oğlum ben bu dürzüyü var ya 3 kere evlendirdim ya. Birinci eşi dünya hayret bacım olsun ablacım benim. Saygıdeğer Efe kardeşimin de annesi. İkinci eşi bir ablamız. Üçüncü eşi de çok değerli bir kardeşim. Üçüncü evliliğini yapıyor Ayhan abi. Gittik bunun işte güzelce düğününe girdik. Düğününden çıktık. Ya şimdi nasıl oldu? Benim düğün var işte evlendik. O zamanlarda bende şey var. Toyota'nın Soarer'i var. Sağdan direksiyonluydu. Sola çevirdiydim işte o aşağı bizim şu anki İsmail dükkanında. Orada bizim beraber ortaktık. İşte gelin araba o araba. Düğün bitti. Bir tane E30'umu da daha yeni yapmışım işte böyle 285 dereceli eksantrik falan taktım 3.5'a. 3.5'u dünya standartlarında en iyi atmosferiklerden birisi yapmak istiyorum. 12'ye 7 sıkıştırmalı bir piston falan taktık. Dereceli eksantrik taktık 285 derece. Süper bir yazılım yaptık onunla ustada. Akıllara zarar bir şey oldu makine. M3'leri falan delip geçiyor. Daha önceden NOS'la geçiyordum. Böyle İTB falan yaptık. M5'in İTB'lerini taktık. Acayip bir sesi var.
mükemmel derecede. Yani M5'i falan bozuyor. Arabaya binmeden duramıyorum. Her neyse Ayhan abinin düğüne gittik, ondan da çıktık. Sizin evin orada ben patlatacağım. Oğlum yapma. Başımız iş alırız. Patlatacağım. Oğlum yapma. Neyse. Dedim ki bak şurada pazar yeri var. Büyük de pazar yeri. Kapalı. Evin orada ama çok kalabalığız. Hep bir sürü BMW var. Ondan sonra dedim orada istediğini yap. Ben dedi orada havai fişek patlatacağım. Adam yemin ediyorum belki dükkandaki bütün havai fişekleri almış. Takırdak havai fişek patlattım. Oradan bir mimlendik mi? Millet aramıştır zaten. Biz her köşede orada yanlıyoruz, burada yanlıyoruz, geliyoruz bu arada oraya buraya derken Bahçeli'nin oraya geldik. Sıfırlar çekiyoruz. Oradan buradan derken Batıkent'e kadar geldik. Batıkent'te evin önüne çok sakin bir şekilde yanaştık. M-Supra yok mu o zaman? Yok. O arabayla yanaştım. M-Supra'm da var, Supra'm da var, değişik arabalarım da var ama o arabayla o zaman kaynatıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Güzelce yanaştık oraya. İşte Ayhan abinin sırtına vuracağız falan filan böyle kaynatacağız. Çok az bir gürültü var yani. İyi akşamlar deyip ayrılacağız. Kadının bir tanesi çıktı oradan. Ya ne yapıyorsunuz? Gecenin bu saati olmuş da siz burada şey yapıyorsunuz. Şöyledir böyledir. Saat 12:10 geçiyor. Ablacığım bir düğünümüz var da vesaire. Tuttu dedi ki ya hastamız var evde dedi. Çok özür dilerim dedim ama sabah Ayhan abiyi alırken evden bir müzik sesi geliyor. Orhan Gencebay böyle çalıyor. Müslüm Gürses çalıyor. Stres kardeşim, stres kendimizi mi kesek falan. Allah Allah diyorum. Her neyse ben de bu arada oraya salça oluyorum. Yani diyorum ki yani müziğin sesi ne yani? Ama hasta varmış evde. Tabi bu memur zihniyette mantığında işte konuşayım, eksik kalmayayım, gece gece kocama laf söyleyemedim ben buraya bağırayım diyen bir teyzemiz, ablamız, arkadaşımız. Tamam abla özür dileriz falan dedik. Ayhan abi iyi akşamlar dedik, iyi geceler dedik. Adamla eğlencemiz de bitti. Gönderdik bunları eve. Yani yanımda Turan var. Turan Sezgin. Ya Turan dedim benim acayip zoruma gitti. Ne oldu kardeşim dedi. Dedim ben hani bu kadının söyledikleri zoruma gitti. Sabah dedim hasta var dedim. Adamın dedim Orhan Gencebay çalıyor. Müslüm Gürses çalıyor. Ferdi Tayfur çalıyor. Ben bunların hepsini gördüm. Ne yapalım dedi. Dedim ben hem Supra'yı alayım. Sen dedim Skyline'a getir. R32'miz var bir tane. Burayı dedim yıkalım dedim ya. Yapma dedi. Yıkacağız burayı dedim. Tamam dedi. Arka arkaya verelim dedim. Kıç kıça verelim. Buraları patlata bitirelim. Etme lan dedi. Gittik eve. Ben arabayı aldım. M-Supra'yı aldım geldim. Turan Skyline'ı aldı geldi. Ayhan'ın kapının önünde bir başladık usta. Aradan bir işte 2-3 saat malum işte gerdek merdek. Yataktan düştüm ya. Şerefsiz. Hayır yatak odasının camını da biliyor tamam mı? Piç. Tövbe tövbe. Camı da biliyor. Tam camın orada. Abi bir ses geldi duydum ama bak. Ne vardı? Tabii Garrett'in GTX 4202'si vardı onda. Bende de vardı. Onunki 1.16 idi. T4 bendeki 1.06 idi. Abi spool sesini aldım. Bak o ortam. Uyumuyorsun ya biliyorsun işte o işleri. Spool sesini aldım. Zaten sabaha kadar bir daha hiçbir şey olmadı. Giden gitti yani. Spool sesini aldım. Abi bir başladı. Durduğu yerde takır 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 takır. Duruyor bir daha. Duruyor. Gitmiyor da olduğu yerde. Yemin ediyorum yataktan düştüm aşağı. Lastik yakmaya. Hata patara çatara kütere patara çatara kütere ama var ya oralar buralar sallanıyor böyle. Dang dang alarmlar ötmeye başladı. Turan o tarafa gazladı. Ben bu tarafa gazladım. Geldik. Şimdi ben bir baktım ortalıkta çok polisler gezmeye başladı. Hemen Cumhuriyet'e saklandık. Turan geldi Cumhuriyet'e. Ya abi ne oldu falan çatışma varmış yukarıda dedi. Onun için geldik dedi. Lan bir polis, 3 polis, 10 polis, 20 polis. Her neyse biz Ayhan'ı bıraktık ama gece saat 4 arabalarla ayrılamıyoruz. Polisler de yanlarımızda oturuyor. Hiç arabaları da çalıştırmıyoruz. Arıyor mu açmıyor da. Tabii o arada Ayhan abiden telefon geldi. Polislerin yanında da konuşamıyorum. Kenara çekildim. Ayhan abi dedi ki onun şerefsiz sen yaptın değil mi dedi. Neyi la abi dedim. Sen patlattın değil mi o kadar dedi. Niye abi ne oldu dedim. Oğlum yataktan düştük. Şerefsiz gerdeğe girecektik yataktan düştük dedi. Evet abi dedi. Vallahi dedi. Yataktan düştük. Bunu da anlattı. Vay karakter. Ya ama işte yaşamak lazım bazı şeyleri tamam mı? Yaşamak lazım. Nasıl düşmeyeceksin orta? Ondan sonra zaten sabaha kadar hanımla oturduk tavlattık yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyorsun dedim. Tavla oynuyoruz karıyla dedi. Şimdi yani böyle de bir anımız var. Biz her türlü anın içerisinde olduk ama şu anda sen bana önüme kameraları koyuyorsun. Böyle abi anlat, abi şunu anlat, bunu anlat. Aklıma yemin ediyorum gelmiyor. Her konuştuğumda başka bir şey geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yapalım ne istiyorsun? 3. videoda Rende var ya bizim videolarımızı izleyen. Onunla bir video sözümüz var. Tamam. Üçümüz
böyle güzel bir ortam hazırlayalım. Ocak'ta tamam dedi. Ben konuştum onunla. Tamam. Ocak'ta senin dükkanında zaten belli bir seviyeye gelmiş olur. Harika olur. Olmadı belki açılışa gelir. Harika olur. Öyle bir Tamam. farklı bir şey yapalım. Tamam. Ya İşte insanlar onu izliyor. 1,5 şimdi milyon takipçisi var. 1,5 milyon takipçisi var ama ben Bana şimdi şöyle bir durum oldu ya, lafını bölüyorum abi. Bir akşam gece böyle bir tane çocuk diyor seni izliyor diyor. Senin videolarını izliyor. tamam harika evet. Dedim ki kim bu dedim ya, ben çünkü Twitch çok izleyen bir insan değilim abi. Ben de açtım çocuğu izliyorum. 1,5 saat boyunca insanlar onu izletti. Arada yorum yazanlara dedi ki abi kardeşim beğenmiyorsunuz çıkın dedi izleyin. Ben de çok beğendim dedi izliyorum. Sonrasında ne oldu biliyor musun? Dedi ki bu arkadaş dedi inanılmaz bir şey çekmiş dedi. Ben dedi Ankaralıyım dedi. İsmail abi şu anda dedi hani konuşmalarını anlayabiliyorum dedi. Çok hoşuma gitti dedi. Bu çocuğu dedi, takip edin dedi. Şimdi bu konuyla ilgili konuşayım o zaman seninle. Gene ben de eve gittim. Bir tane arkadaşım yazdı. Ya bir tane çocuk var kaynatıyor seninle dedi. Tamam dedim. Nasıl kaynatıyormuş? Ben de bakayım. Hemen izlemeye girdim falan filan. Oradan izliyorum. Çocuk gayet böyle güzel güzel. Ben daha videolarımda sövemiyorum, sayamıyorum. Orada affedersin amına koyayım diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Allah'ım sayıyor, sövüyor. La oğlum. Diyorum ki lan nasıl sövüyor falan filan. Baştan izledim böyle bir gıcık olmaya başladım. Çocuk bizi hiç tanımıyor. Motorsporların içinde değil. Komple dışında. Hep böyle müziklerle falan filan video yapan birisi vesaire derken oradan birileri cevap veriyor. Yani çok onlar da bilgisiz. En güzel yorumlardan bir tanesi İsmail Çam kimdir diye soruyor. O da diyor ki çocuk cevap veriyor diyor. Abi diyor zamanın F1 pilotlarından. Evet çok güzel. Şimdi F1 pilotlarından diyor. Lan oğlum bu yanlış bilgi diyorum ben yazacağım. Yazamıyorum şimdi orada zorlattırıyorum giremiyorum. Abone değilim bir şey değilim cevap ver yapamıyorum. İzliyorum videoyu zamanın F1 pilot. Allah Allah. O da diyor ki Allah Allah. Vay ya. Şimdi o öyle dedikçe ben lan diyorum ki ama sonuna kadar sen diyor ki 1,5 saat Kesintisiz izledim. 1.58 olduğunda ben daha hala izliyordum. 1.58 çünkü o durdurdu. Gece- aralarda yorumları yaptı vesaire. Ondan sonra da bana mesaj atmış. Abi çok beğendim videonu Ben de diye. dedim. Ben çok beğendim videonu demiş. Ben de dedim beğendiğin için teşekkür ederim falan. Ondan sonra ben Gürcistan'dayken bir şey yazdı. Okudum ama dönemedim. Geldiğimde mutlaka birlikte olalım dedim. Birlikte paylaşalım bir şeyleri dedim. Tamam abi dedim mutlaka ben de Ankara'daydım onun için yazdım dedi. Ama görüşemedim. Ama mutlaka bir şeyler yapalım. Şimdi şöyle yapalım abi. Instagram'da soru cevap yaptık. Tamam. İnsanlar bir şeyler sormuştur. Daha bakmadım. Bakıyorum. Bak canım benim. Çünkü bayağı... Şimdi bakalım. Bu arada boş geçmesin. Aşk ne demek bilen var mı? Zehir mi yoksa ilaç mı? Kimi ağlıyor, kimi gülüyor. Ah, tartsam mı yoksa kaçsam mı? Evet, sendeyim. Bayağı soru var abi. M-Supra'yı özlüyor musun? Tuncay Yunus Emre yazmış. Evet, harika bir soru. Gerçekten özlüyorum. Arkadaşlar şu an olsa içinden hiç inmeden sürekli binerdim. Bir ara M-Supra'nın sahibi yani en son alan kişi benimle irtibata geçti. Abi M-Supra'yı canlandıralım, M-Supra'yı hayata sokalım dedi. Ben gayri ihtiyari, çok gönülden, insancıl bir şekilde dedim ki M-Supra'nın en son olan turbosunu vereyim sana. Plakasını istersen alayım, üstüne takayım dedim. Tamam abi dedik ama en sonunda sonucu bulamadık. Bir daha da görüşmedik. Ama gerçekten M-Supra'yı özlüyorum. M-Supra'yı da gerçekten gönlüme bağlı araçlardan bir tanesidir. Tekrardan parayı bulursam tekrardan o arabayı istiyorum. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Parayı bulursam dedim belki yanlış anladılar. Ya daha paran yok mu? Çok çocuklardan, çok arkadaşlardan bu soru geliyor. Paran var mı yok mu? Birazdan anlatacağım sana ama bunu tekrardan parayı bulursam bütün arabalarımı toplamak istiyorum. Yani ilk arabadan Vossos'tan, M-Supra'dan, bütün Supra'lardan en sonuna kadar hepsini toplamak istiyorum. Koleksiyon babında onların hepsini garajıma çekmek istiyorum. Neden herkesin rahatlıkla ulaşabileceği araba ya da motorlar değil de bulunmayanlar? Ya yemin ediyorum belki diğer soruları dinlemedim ama harbiden çok güzel bir soru. Ben farklı olduğumu hissediyorum. Ya ben olmayanı yapmak istiyorum. Herkesin yaptığını ben yapmak istemiyorum. Şu anda yeni arkadaşlara da, yeni garaj açanlara da, yeni bu işe heveslenenlere de söylüyorum. Gerçekten çok güzel motorlar var. Gerçekten daha güzel yapabileceğiniz motorlar var. 2CZ'den, 2CZ'den, Supra'dan, M-Supra'dan daha iyi yapabileceğiniz makineler var. Bunu bilin lütfen. Türkiye'ye böyle bir efsane aracı kazandırmak nasıl bir his?
Abi arkadaş bak tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz sorular var. Oğlum sen benimkini de açayım mı? İstersin. Göstereyim bacaklarımı. Şimdi güzel bir his. Neden güzel bir his biliyor musun? Ya bunu adam nasıl güzel, gönülden sormuş. Görebiliyor musun? Oradaki işte o egonun olmayışı vesaire. İşte bu soruyu sorma. Bana bu soruyu sormak isteyen bir sürü çevremde, yakınımda, yanımda, yöremde. Yani şöyle kolumdan tutup koluma girip sorabilecek adam var, soramıyorlar onu. Neden? Çünkü egoları var. Şimdi nasıl bir duygu? Gerçekten mükemmel bir duygu. Niçin mükemmel bir duygu? Ben onu çıkarttığımda insanlar sanki kendi arabası gibi sevdi. Bana değer verdikleri için sevdi. Belki ben kalitesiz, düzgün olmayan, egosu olan, tripli olan, değersiz olan bir insan olsaydım bu arabayı da bu kadar sevemezlerdi diye düşünüyorum. Ben hep bunları yansıtıyorum. Ama o sevebilen bir arabaydı. Daha iyisini yapacağız. Emin olsunlar yapacağım. Daha iyisini yapacağım. Onlar için yapacağım. Bak soruyu soran insanlar için yapacağım onu. Nitro oksit kullanmak nasıl yani? Kullandığında o anda nasıl bir şey hissediyorsun? Şimdi nitro oksit kullanmak nasıl bir his demişler. Şimdi ben kısaca anlatayım. Şu anda yeni dükkanımın adı da Nitro King. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Veya şöyle bir şey yapalım, yoruma yazsınlar dükkan ismi. Olur, ben onu da... Söyle arkadaşlar. Lütfen yeni dükkan ismini yazın bana ama ben Nitro King diye düşünmüştüm. Siz beğenmezseniz İsim veya olsun farklı bir isim düşünürseniz ona da saygım var. Belki aranızdan sizin söylediğiniz isimlerden bir tanesi oluşursa emin olun onu da isim babası olarak yansıtacağım. Eğer sizin söylediğiniz ismi de dükkanıma isim olarak verirsem size söz bir tane ücretsiz araba yapacağım. Vay be. Tamam. Nitro oksit kullanmak nasıl bir duygu demişler. Şimdi yarınlarda yapacağım arabadan bir örnek vereyim istiyorum. Şimdi insanlar gazdan ayağını çektiği zaman arkadan alev atıyor. Ben NOS'a bastığım zaman arkadan alev atan araba yapacağım. Bunu da en yakın zamanda yani gelecek sezon içinde 2024'te yapmak istiyorum. Abi hiç bu iş yaparken bu iş yapmaz olaydım dediğin bir an oldu mu? Seviliyorsun abi. Hiçbir zaman bu iş yapılmaz dediğim bir an olmadı. Nasıl oldu? Yani ben zaten bir gün ustamı kaybettiğim zaman, bir gün ustam eksik olduğu zaman bu kelimeleri etmişimdir. Ben hiç ustalarımı kaybetmedim. Her zaman beni sevdiler. Allah bin kere razı olsun çalıştığım insanlara. Gökhan Usta'dan ayrıldığım zaman, koptuğum zaman kendime garajı açtım. Açtıktan sonra da zaten demedim ki neden ben bu işi yapıyorum diye. Çünkü ben arabayı gerçekten gönülden seviyorum. Eğer şu anda yatak odamı göstermiş olsaydım size, arabanın içinde uyuduğumu görebilirdiniz belki. Bu arada M-Supra gibi. E36 kasa yatak odam var, olur mu? Hoşunuza gittiyse. Sor. Sen eksik kalıyorsun bak. Bakamıyorsun. Abi bakıyorum da güzel sorular bakıyorum. Yani bak olsun. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Konuştuğumuz çoğu şeyi yazmışlar aslında. Bazı harflerden seçiyorum yani. Tamam. O yüzden yani kimse kusura bakmasın. Alo Cenk. Şimdi Alo Cenk vardı. Tamam. Alo Cenk. Alo Cenk'im çok süper bir insan, mükemmel bir insan, değerli bir insan. Seviyorum, saygı duyuyorum. Benim çok kahrımı çekti. Tamam. Ondan sonra da Bost Project. Günay kardeşim vardı. Günay kardeşim de benim çok kahrımı çekti. Bir önceki videoda hiç onu söylemedim. Çok özür dilerim ondan da. O da benim kahrımı çok çekti. Kahır derken siz yanlış anlayabilirsiniz. Ben biraz aceleci adamım. Ben kafamı koyduğunu yapmak isterim. Onlar bana diyor ki abi 15 günde gelir. Ben hayır yarın istiyorum modunda onları çok zorladığımı biliyorum. Onlar abi burası bana 300 kilometre dediğinde lütfen git al. Günay acil gideceksin alacaksın. Günay acil göndereceksin diyerek onları çok kırdım. Çok incittim. İncittiysem özür diliyorum. Kırdıysam çok özür diliyorum. Beni seviyorlarsa da onları ben de seviyorum. Onu söylemek istiyorum. Abi güzel bir soru. Güncel bir soru. Evet. Hiç bizim konularımızla alakası yok. Harika. Lütfen. Pegasus ve NZM bir kere daha kalksalar hangisi alırdı? Şimdi. Sen bu işlerin içinde olan bir insansın. Bu konuya sen bir açıklık getirmeni istiyorum aslında. Şimdi bu konuya açıklık getireyim. Pegasus gerçekten güçlü bir araç. Pegasus gerçekten güçlü bir araç. NZM'ye geçebilecek bir araç. Bunu ben değil herkes biliyor. Ama ben her zaman söylediğim gibi Pegasus gönlümde Pegasus'tan yanaydı dedim.
Ama bir yarış olmadı. Ne bir geçen oldu, ne bir geçilen oldu. Ne NZM'de olmak isterdim, ne Pegasus'ta olmak isterdim. Onu da söyleyeyim sana. Bir taraftan bir tarafa böyle gönyeyi tartmak da istemiyorum. Ama olaylar belli. Birisi 1100, birisi 1400 beygir. Ama birisini Nazmi sürüyor, birisini Ziya sürüyor. İkisi de birbirinden böyle tartının bir ucuna, kefesine ekstra 5 kiloyu koyamadılar. İkisinin de çoluğu çocuğu var. Dediler ki ya eksikte kalsam sorun değil deyip yarışı umursamadılar. Bence yarışı sonuna kadar, dibine kadar götürmediler. Ama bir yanlış kelime daha edeyim. Belki birilerini kırır, incitirim. Hangisinde olsam öbürkünü geçerdim. Ama araba benim olsaydı, bak şoförü olarak binseydim değil. Pegasus'ta da olsaydım Nazmi'yi geçerdim. Nazmi'nin arabasında da olsam Pegasus'u geçerdim. Niye? Çünkü arabamı tanırdım. Tanıdığım için de karşı tarafı ezmenin yoluna geçerdim. Peki şöyle bir durum var abi. Yaşı genç arkadaşlara swap hani böyle paraları anca çıkışan adam insanlara böyle önerebileceğim bir şey var mı sence? Yani örnek veriyorum, adam swap yapmak istiyor, yaşı genç, parası ona göre altında yani falan filan. Hani son parasıyla swap yapsın mı sence? Şimdi ya belki bu benim çevremdeki ustaları vesaire onu bunu kırabilir. Swap bence mantıklı bir iş değil. Orijinal motoruna. Her şeyini orijinal motoruna yapabileceğinizi yapabilirsiniz. Bir F1 motorunun şu anda kaç beygir olduğunu bilmiyorum, aranızda kaç kişi biliyor ama 1.6 motordan 1186 beygir alıyorlar. Elektrik hariç. 1186 beygir. 1.6 motordan. Ve bunlar da şu anda yakıt yasak. Alkol kullanmaları yasak. Şimdi yani bu ne demek oluyor? Shine motorundan 1186 beygir alıyoruz. Emelli'den 1186 beygir. 2CZ'den de 1186 beygir alıyoruz. Bence swap'a gerek yok. Ama bir projedir, bir hayaldir. Gönlünden geçen bir şeydir. Hiç olmaz bir şey yapılmak istenirdi. İşte yapalım. Hadi yapalım, birlikte yapalım. 2024'te M-Supra'yı görebilecek miyiz? Gene açalım. 2024'te M-Supra'dan daha iyisini görecekler. Ben M-Supra'nın 100-200 kaç saniye yaptığını bilmiyorum. Kimisi 5 diyor, kimisi 4 diyor, kimisi oralarda diyor, 4'lerde diyor. Benim için hepsi çöp. Sebebi ben M-Supra zamanında 4'te yapsam, 5'te yapsam, 4'te yapsam, 3.5'ta yapsam hepsi boş. Fasafiso. En iyisi bendim. En iyisi o arabaydı. O bizim Türkiye'mizin çığır açan bir arabaydı. Gururuydu de. Yani ben daha değişik kelimeler söylemek istiyorum ama yanlış anlayabilirler diye konuşamıyorum. En iyisi o zaman oydu. Şimdi çok iyileri var. Daha iyilerini yapmak lazım. Ben M-Supra'da kalmayacağım. Daha iyisini yapacağım. Birisi şey söylemiş mesela. M-Supra'yı kaç paraya sattı? M-Supra'yı 65 bin liraya sattım. Çok güzel. 95 bin kilometrede bir 740 ve 2 tane Kangoo karşılığında sattım. Güzel. Videomuz biraz uzun oldu abi. Daha konuşacak çok şey var ama. Yo konuşalım. Ben sabaha kadar devam. Hiç eksik bırakmayacağım. Gece saat 3.30'da olsa ben konuşmak istiyorum. Devam etmek istiyorum. Devam etmek istiyorum. Evet. Güzel. Sen içinden ne alırsın, ne verirsin. Bu video biraz karışık oldu. Yani bazı ustalara salladım. Bir tane anı anlattım. Seninle ilgili arkadaşlar var. Biz bunu söylemeden eksik bırakamam kardeşim. Şimdi. Bağlayalım biraz bence. Bağlayacağım. Ama şöyle bağlayacağım. Bak insanlıkla bağlayacağım. Farklı bir konuyla bağlayacağım. 2021 3. ayda mal varlığı saymak derdim falan değil arkadaşlar, yanlış anlamayın. 20 tane arabam var. Otonomide bir tane galerim var. Şaşmaz'da bir garajım var. Bir tane yazdığım, bir tane Ankara'da evim var. Bir tane teknem var. Her neyse bu teknemle işte yılda 2 kere falan Marmaris'te denize çıkıyorum. Balık tutuyorum vesaire. Çok da severek yapıyordum. 2021 3. ayda Bitcoin denen bir illetle tanıştım. Bunu bir şerefsiz arkadaşım tarafından buraya ben itildim. Girdiğim her yeri de en iyisini yapmak istediğimden dolayı bütün paramı, çok büyük yanlış. Hayatımın en büyük yanlışlarından birisi bilmediğim bir işe girmek. Oraya bütün paramı, evimi, ocağımı, varlığımı, yokluğumu, neyim varsa oraya döktüm. 6. ayda, 7. ayda 5 parasız kaldı. 0. Jant, lastik vesaire derler ya, jantta geziyorum, şunda geziyorum. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Çevremdeki insanlar böyle teker teker bir ileri gideyim, bir geri gideyim, bir arkada durayım falan filan. Hepsi böyle kaçtılar. Eksik kaldılar. Nereye gidiyorsunuz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ben sizden bir şey istemedim. Hiçbir şey istemedim sizden. Bana bir şey verin dedim mi? Yok. Niye kaçıyorsunuz?
İster diye. La oğlum istemiyorum. Benim böyle bir karakterim yok. Benim böyle bir karakterim yok yani. İntihar ederim ama senden gene bir şey istemem. Her neyse çevremde çok düzgün, zengin arkadaşlarım var. Mal varlıklarını sayamayacak insanlar var. Gider onlardan isterim, senden istemem. Seni kırmam, incitmem. Ama onlar benden uzak durdular, kendileri kaybettiler. Niye? İnsan olmadıklarını bana gösterdiler. Her neyse böyle 2 tane ya. Türkiye'de 2 tane adam. 2 tane. Kim diye sor. Sen sor ben söyleyeyim. Yani ben söylemiş gibi de olmayayım. Kim abi? Ozan diye bir arkadaşım İstanbul'dan 10.000 lira para göndermiş. 10.000 TL. Mehmet Avan 1000 TL göndermiş. Benim için maddi olan hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok paranın. O paranın. Bana gelen kişiyi merak ettim. Bu Atahan mı? Özgün mü? Ali mi? Mehmet mi? Hasan mı? Hüseyin mi? O mu bu mu şu mu? Benim için önemli olan buydu. O 2 tane insan benim için şu anda en değerli insanlardan birisi. Beni tanıyorlardı, tanımıyorlardı. Seviyorlardı, sevmiyorlardı. Ama bana birisi 10.000 lira, birisi 1.000 lira göndermiş. Benim için en değerli insanlar. Ha şu an bir oluşumun içerisindeyim. Bu 1.000 lirayı gönderen Mehmet Avan şu anda benim ortağımdır. Bu dükkanın ortaklarından bir tanesidir. Benim için de en değerli insanlardan bir tanesidir. Ozan kardeşim de bu videodan sonra en yakın zamanda İstanbul'a rakı içmeye gidiyorum. Tanırsın, tanımıyorsan da birlikte gidiyoruz. Tamam mı? Davet edildik, birlikte konuşuyoruz ara sıra. Yani böyle bir şey yok. Bunun parasal bir değeri yok usta. Sen bir araba yapıyorsun, 2 milyon harcıyorsun, İsmail Çam. Lan parasal bir değeri yok ki. Ne var? Abi bir şeye ihtiyacın var mı desen ölür müsün? Ölmezsin. Ha benim paraya mı ihtiyacım var? Hayır öyle bir derdim yok. Bak kimseye bir şeye ihtiyacım yok. Ama ben ne diyorum? Benim için değerli oldular. Sebebi beni tanımazken bana destek verdikleri için. Bundan 10 sene önce çocuğun birisi beni arar. Abi benim paraya ihtiyacım var der. Ben şurada okuyorum der. Olaya bak. Tamam derim. Ne istiyorsun benden kuzum? Abi ben hafta sonu işte paramı yetiştiremedim, çıkıştıramadım. Şurada okuyorum. Avukatlık vesaire hukuk okuyormuş. Benden bir şey istemiş, ben yerine getirmişim. Şu anda avukatlığı bitirmiş, gelmiş, avukat olmuş. Abi ben senin bütün avukat şeylerine bakma, davalarına bakmak istiyorum dedi. Oğlum çok teşekkür ederim. Ben dedim böyle bir hediye almadım bugüne kadar. Sana kaç para verdim ki ben dedim. Abi ne verdiğin önemli değil. 50 lira, 100 lira, 1000 lira değil. Bu dava bu değil ki dedi. Bana destek oldun dedi. Şimdi ben de dostlarımdan bu desteği bekledim, göremedim. Göremediğim için ben onların üstünü karaladım. Onlar çevrelerindeki yalakaları dostları zannediyorlar. Dost bir tane, başka değil. Bunu çözmelerini isterim. Her insanın da çevresindeki yalakalarını değil, gerçek dostlarını çözmelerini isterim. 2, bilmedikleri hiçbir işe girmesinler kardeşim. Mutlaka altını, üstünü, sağını, solunu araştırsınlar. Namerde muhtaç olmasınlar. Son sözüm bu kızım. Can. İsmail abi hepimiz Can. hayallerimizin kurbanıyız. Var ya öyle. Yo bak bir yanlış Şöyle bir şey yanlış bir söylüyorum. kelime ettin. Hayallerimizin Yok. kurbanı değiliz. Bak bir dinle. Ben hayal kurmadım orada. Yanımdaki arkadaşım dedi ki abi gel uğraşma. Son dönemi olsun. Ben hayal kurmadım. Benim hayallerimi zaten ben üstündeyim. Bak konuyu kapatırken söylüyorum. Ben bir sivil memur çocuğuyum. Yani ben dur. Harika bir şey. Yanımda dur lütfen. Jandarma lojmanlarına 1982 senesinde geldim. Ayağımda lastik ayakkabıyla geldim. Kara lastik ayakkabı. Çevremde hep assubay çocukları var. Babam lojmandan yeni ona lojman çıkmış. Bodrum katı. Yani güneşi az gören, şu kadarcık camı olan bir kata girmişiz. Benim lastik ayakkabılarım var. Dışarı ilk gün çıktım. Yağız bir böyle erkeğim. Her tarafa saldırabilirim. Bir çıktım. Onun ayakkabısı Adidas, bununki Reebok falan filan, Kinetix. O zamanlar SM Sport diyoruz biz köyde ona. Ben 6 yaşındayım. Geldim. Baba akşam dedim ki baba benim lastik ayakkabım var. Onların beyaz ayakkabısı var. Yani benimki siyah. Onlarınki beyaz. Babam dedi ki yapabileceğim bir şey yok oğlum. Yani bizde de bu var. Her neyse babam o hafta zoruna gitmiş. Tuttuk biz Şaşmaz'da bir tane ayakkabı fabrikası var. SM Sport. Oradan gittik gri ayakkabıyı aldık. Gri gene spor ayakkabıyı alamadık. Griyi siyahın grisini aldık. Lastik gene lastik. Yani ben bunu eve geldim. Ya bir gün giydim. Ertesi gün tekrardan yıkadım. Yastığımın altına aldım. Onunla yattım. Sabah kalktım. Ya giyemiyorum. Gene lastik siyah ayakkabımı giydim. Babam dedi ki ne yapıyorsun oğlum? Baba dedim yani gri ayakkabıya kıyamadım dedim. Gri ayakkabı da siyah. Ama siyah yani. Sonuç itibariyle siyah ama babam bana yaptığı orada güzeldi. Onun alabileceği bir şeydi. Onu alabildi. Yani yapacak hiçbir şey yok. Sonuç olarak ben mutluyum. Şu anda bununla mutluyum.
Bununla huzurluyum. Ben böyle hayallerimin üstünde yaşayan bir insan olarak ben bununla mutluyum kardeşim. Abi Can. şimdi bu kadar emek veriyoruz. Evet. Emeğimizin karşılığında arkadaşlar abone olarak veriyorlar. Bizim için önemli. Arkadaşlar bu insan çok değerli. Lütfen abone olun. Niçin abone olun? Bizi takip edin. Biz de size güzel bir şeyler yaparak size tekrardan dönelim. Siz de bunu şeklenelim, algılayalım. Bak bu adamın da masrafları var benim de. İstanbul'dan buralara geliyor. Evet, Yatıyoruz, abone. kalkıyoruz. Lütfen abone olun. Abone Lütfen. oldular zaten şu anda abi. Tamam. Yorum yazsınlar ki biz neye şekillenelim onu görelim. Bakın bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben yemin ediyorum size bütün yorumlarınızı okudum. Şu ana kadar okuduğum yorum tam tamına 2000. 2000'in üstünde olmuşsa her hafta pazar günü yorumlarınızın tamamını okuyorum. Eğer yanlış bir yorum varsa da ona cevap vermeye çalışıyorum. Nasıl yanlış bir yorum? Ya bana kötü gelen bir şey varsa hemen oradan soruyorum. Anlayamadım kardeşim. Bir cevap ver. Daha bir tanesi de cevap vermedi. Ben buna da yanıyorum. Lütfen abone olun. Ben sizin yorumlarınızı okuyacağım. Size de döneceğim. Dönerken hepinize tek tek cevap veremeyebilirim. Ama yemin ediyorum okuyorum yorumlarınızı. Görüyorum ben zaten. Ben hemen beğeniyorum senin yorumlarını. Instagram'dan da Takip edin. Ben Hala oradan aktif olmaya çalışacak. Ben oradan da kardeşim sizin bak bugüne kadar yazılan bütün mesajlara cevap verdim. Hiç eksik bırakmadım. Ne bileyim ya onlar beni sevdiği için ben de onları seviyorum. Abone olun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Tokuşturacağım mı kafayı? Evet. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Baş baş. Olmamıştı. Olmasın. Ne yapalım amına koyayım? Bir daha yaparız.